Ali Gürbüz kasnağa doğru ulaşma çabası da şu anda. Yerde istediği sonucu alamadı. Mustafa Doğan Özkaya vermedi bu pozisyonları. Belki iki şans bulmuştu ama orada Ali Gürbüz rakibini açık düşüremedi. Az önce Ali Gürbüz'ün bir tırpan denemesi vardı. Tutturamadı o tırpanı. Tırpanla da sonuca gitmişliği var. Hem de Serhat Gökmen'i Manavgat'ta finalde. evet, finalde, doğru. Harika. Ne güzel hatırladın. Benzer boyutlarda Mustafa Doğan Özkaya'da. Kasnağa çok rahat ulaşıyor Ali. Kendisini yere atacakmış gibi duruyor şimdi Mustafa Doğan Özkaya. Arkasına da geçti ama Soru işareti şu. Ali Gürbüz ilk dakikadan itibaren 20 dakikayı geride bıraktık. Çok aktif ve akıcı güreştiğinden dolayı acaba Mustafa Doğan Özkaya bir ithal gelir mi? Güreş severlerin ortak kanısı bu ama Mustafa Doğan Özkaya yeri geldiğinde de yer güreşini benimsediği için, çok da geri gitmediği için kule hakemleri çok net bir şekilde güreşi devam ettiriyorlar. Yani ihtarlık bir durum söz konusu olmadığının bir göstergesi. çok hareketli, iç kazığı hemen kolunun arasına girerek etkisiz hale getirdi. Bir kez daha şimdi dış kazıkta Ali Gürbüz içe yöneldi. Şimdi sağ koluyla oturuyor. İyice yayıldı. Mustafa Doğan Özkaya. Ertuğrul Dağdeviren'den elenseler dikkat çekiyor. İsmail Koç da çok uzun süren bir müsabaka yaptı son 16 turunda Ali Gürbüz. Buna da dikkate almak gerekir mi? Kesinlikle gerekir. Yani o fiziksel anlamda erozyonu yani tartışmam bile. Çok yoruldu. İsmail Koç gibi güçlü formda bir başpehlivanı ancak Ali Gürbüz gibi üst düzey bir başpehlivan sağdan çıkartabilirdi. Bir kez daha iç kazıkta yan paçayı arıyor Ali Gürbüz. Mustafa Doğan Özkaya bir kez daha ağırlık merkezini dağıttı. Serptirme arayışı içerisinde. Paçayı hiç vermiyor Ali Gürbüz. Bakın bileğinden de blokluyor. İç kazıkta bir kez daha septirme arayışı içerisinde. Sonra bacaklarının arasına kündeye pozisyonu aldı ama bacaklarını iyice birbirinden ayırarak Mustafa Doğan Özkaya buna izin vermedi. Bir tur attırdı adeta çayırda Ali Gürbüz Mustafa Doğan Özkaya'ya. Bu arada Yusufcan Zeybek paçadan yakalamış durumda. Söktü. Ertuğrul Dağdeviren yine yükleniyor. Geri adımlıyor Yusufcan Zeybek. Sardı iyice. Ali Gürbüz nereye kadar indi? Şimdi künde pozisyon aldı Ali Gürbüz. Bir an sonrasında paçaya doğru yöneldi. Mustafa Doğan Özkaya da bilekten bir an hamleyle ekarte etme çabasındaydı ama sonuç alamadı. Eski başpehlivanlardan değerli büyüğüm Muğlalı Mehmet Güçlü. Fizikli başpehlivanların bu tür küçük fizikli başpehlivanları yenmekte zorlandıklarında tek bir anahtar var, o da şak kündesi. Ona yapacakları hiçbir paratı yok. İç kazığın karşılık oyunu var. Paşa kazığın karşılığı var. Kas kanadının tüm oyunların karşılığı var ama şak kündesinin karşılığı yok. Bunu denemeleri gerekiyor. Güçlü başpehlivanların ufak fizikli başpehlivanları yenemedikleri takdirde. Mehmet Güçlü ustamın benim kulağıma küpe olan bu öğütünü hiçbir zaman unutmadım. Kendisi de zaten 1984 yılında Ali Gürbüz'ün
merhum babası Recep Gürbüz'ü Kırkpınar'da yarı finalde şak kündesiyle yenmişti. Sırt aşağı yenmişti. Bir Ertuğrul daha deviren rakibinin üzerine gidiyor. Yusufcan Zeybe'ye de acaba bir pasif kararı, ihtarı gelebilir mi? Hiç aşağı Çeyrek yere finalde değmedi. biraz zor. Çeyrek finalde daha tabii temkinli olabiliyor kule hakemleri. Elenseler karşılıklı. Yusufcan Zeybek, Ertuğrul Dağ deviren müsabakası. Müsabakalar birbirine girdi. Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkaya karşılaşması bir an. Ertuğrul Dağ deviren tırpan denedi. Karşılığı hemen verdi Yusufcan Zeybek. Ertuğrul Dağ deviren Yusufcan Zeybek müsabakasında karşılıklı elenseler yıpratıcı. Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkaya müsabakasında da Mustafa Doğan Özkaya'nın çekingen kasnağa doğru hamleleri dikkat çekiyor. Pek fazla rakibine yakınlaşmadan sadece elini dokundurup çekiyor. Devamında başka bir hamle gelir mi? Tabii bunu müsabaka ilerledikçe göreceğiz. Yine yerde Mustafa Doğan Özkaya. Yine üstte Ali Gürbüz. Ali Gürbüz sardı iyice. Adeta üzerine çöktü Mustafa Doğan Özkaya'nın. Ali bütün gücüyle artık yükleniyor. Faruk, eski Kırkpınarlarda pes etme vardı. Şimdi artık o pes etme olayı kalktı. Kırkpınar'ın 1960'lı 50'li yıllarında pes etme vardı. Bir de meydan okuma vardı. Mesela çıkardı Koca Yusuf, meydan okurdu. Rakibini meydan okuyarak isterdi. Şimdi artık kurallar değişti. İşte gördüğünüz gibi 40 dakikalık sürede, eskiden Kırkpınarlarda güreşte süre yoktu. Yeninceye kadar karşılaşmalar devam ediyordu. Belirli bir süre sonra ayağa kalkmasını istedi. Hem Ali Gürbüz'den hem de
Mustafa Doğan Özkaya'dan, karşılaşmanın hakemi. Bu arada bir Bez molası var. Ertuğrul Dağdeviren ve Yusufcan Zeybek de yine bez molası almışlardı az önce. Müsabakaya devam ediyorlar. Yusufcan Zeybek rakibin göğsüne başını yasladı. Ertuğrul Dağdeviren yükleniyor. Belenselerle yıpratıyor. Kasnağı da yakalamış durumda şu anda. Söktü. Yok kasnaktan. Yusufcan Zeybek. Sonrasında bacağa doğru bir hamle yaptı. Ertuğrul Dağdeviren'e. Etkili bir tutuş yoktu o dalma teşebbüsünde. Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi de bez molasından sonra devam ediyor. Mustafa Doğan Özkaya belki müsabakanın başlangıcındaki etkinliğinde değil, Ali Gürbüz bir hayli şaşırmış olmalı. Fakat yine hareketli bir şekilde mücadele ediyor Ali Gürbüz karşısında. Artık bu iki güreşinde puanlamaya doğru gittiğini söylemek isterim. Çok ekstrem bir durum olmazsa. Ali Gürbüz ve Mustafa Doğan Özkaya, diğer yanda Yusufcan Zeybek ve Ertuğrul Dağdeviren mücadelelerini sürdürüyorlar. Yarım saati geride bıraktık hatta. 35. dakikaya doğru ilerliyoruz. İki baş pehlivan Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu adlarını yarı finale yazdırdılar. Diğer yarı finalistler kim olacak, hangileri olacak hep birlikte göreceğiz. Ertuğrul Dağdeviren'in kasnağa yönelik hamleleri belirginleşti. Dizleri üzerinde Mustafa Doğan Özkaya. Ali Gürbüz pek rakibinin arkasına geçme çabasında değil, belki pasif gösterme niyetinde olabilir. Uzak tutuyor kendisini Mustafa Doğan Özkaya, dizleri üzerinde. Ali Gürbüz yine arkasına geçti ama hamle yapmayı istemiyor. Şu ana kadar bu hamlelerinden istediği sonucu alamadığı Ali Gürbüz 2 kez söktü yerden paça kazıkla. İstediği atışı gerçekleştiremedi. Her ikisinde de Mustafa Doğan Özkan çok hareketli bir biçimde karşılığını verdi. Ama yine Ali Gürbüz üstte, Mustafa Doğan Özkaya altta. Kasnağı iyice yakaladı şu anda Ertuğrul Dağdeviren. Paçaya doğru hamleleri Yusufcan Zeybek'in boyundurukta da tutuyor. Aynı zamanda arkasına geçme çabası içerisinde Ertuğrul Dağdeviren, Yusufcan Zeybek buna izin vermiyor. Bir kez daha dış kazık arayışında, dış kazıktan oyun arayışında Ali Gürbüz. Ertuğrul Dağdeviren. Yine yükleniyor. Ama bir denge kurulmuş gibi görülüyor. Özellikle Yusufcan Zeybek o dengeyi kurmuş görülüyor. Kazağa yöneldi Ali Gürbüz. Bele doğru hamlesi Yusufcan Zeybek'in. Tüm ağırlığıyla yükleniyor Ali Gürbüz.
Defalarca sarma kule, sarma gerdanlama denedi Ali Gürbüz ama istediği sonucu alamadı. Bir kez daha bu hamleleri yapabilecek pozisyonda Ali Gürbüz. Bez molası yine Yusufcan Zeybek Ertuğrul Dağdeviren müsabakasında. Puanlama saati geliyor. Sanırım bu peşrev süresi içerisinde. Doğrusu kimi zaman müsabaka başladığında tutuluyor süre, kimi zaman salavatlandıktan sonra peşrevle birlikte, şimdi peşrevle birlikte sayıldı süre, 40 dakikalık süre. Şimdi hesaplama zamanı neler olacak diye, tabii Ertuğrul Dağdeviren müsabakasını sürdürüyor. Sıklıkla belirttiğim gibi Serdar Yıldırım 30 puanla tamamladı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni. Şu anda 8. sırada. Onu geçebilecek tek başpehlivan var, Ertuğrul Dağdeviren. Bu da Ertuğrul Dağdeviren'in burada başpehlivanlık elde etmesine bağlı. Haftaya ayağa 18 puanla başlamıştı. Buradan başpehlivanlık elde ederek elde edeceği 16 puanla puanını 34'e yükseltebilir. Bu da onu 8. sıraya taşıyabilir. Orhan Okulu emin adımlarla yoluna devam ediyor. Puanını 69'a çıkarttı. 71 puanda 8 puan aldığı için Orhan Okulu kazandı. Fatih Atlı'yı mağlup etti. Hüseyin Gümüşalan 40 puana çıktı. 32 puanına 8 puan ekledi. 40 puanda şu anda. Orhan Okulu acaba yine finalde yer alabilir mi? Bir tek Manisa'da kürsüde değildi Orhan Okulu. Diğer 5 ayağın 5'inde de kürsüdeydi. İkisinde başpehlivanlık elde etmişti. Kürsünün en üst basamağındaydı. Bu defa da kürsüde yer almayı başardı. Yani 7 ayağın 6'sında başpehlivanlık mücadelesi verdi ve kürsüde yer alma başarısı gösterdi. Orhan Okulu bunun karşılığını da şampiyonlukla aldı. Şu anda da zirvede tek başına adeta. Bakalım Fatih Atlı ilk 16'ya girebilecek mi? İkinci torbada yer alabilecek mi? Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi asıl hesabı onun yapılması lazım. Tabii bu biraz Mustafa Doğan Özkaya'nın performansına da bağlı. Zaten 16. sırada başlamıştı bu ayağa. 16 puanına 6 puan ekledi. 22 puana yükseldi. 22 puanlı 11. Mustafa Taş. 13. sıraya gerileyen Nedim Gürel'le aynı puana sahip 22 puanlı başpehlivanlar bunlar. Yani Mustafa Fatih Atlı ilk 16'daki yerini almış durumda. Onu geçebilecek Mustafa Doğan Özkaya var. Fatih Atlı 22 puanla tamamladı. Aralarında 2 puan fark var. Burada Mustafa Doğan Özkaya kazanacak olursa puanları eşitleyecek. O da son 16'ya adını yazdırmış olacak bir başka ifadeyle. İlk 8 hesapları, ilk 16 hesapları, ilk 24 hesabı zaten yapılmış durumda. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Faruk, dikkat edersen hep elimizde kağıt kalem, habire puanları hesaplıyoruz, habire sonuçlar sürekli değişiyor. El bilgisayarını kullanıyoruz.
puanlama bölümü başladı. Ali burada arkadaş adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Almanca güreş arası Mustafa Cemci'nin bir adam. Bu Hursa. Antalya'da faaliyet gösteren ünlü işlerine Tepe Şahin Bey'den adına güreşiyor. Evet, ilk dakikalar çok önemli. Ali Gürbüz ve Mustafa Doğan Özkaya mücadelesinde o dalışlarda bakalım yakalayabilecek mi Ali Gürbüz ya da Ali Gürbüz dalış yapan Mustafa Doğan Özkaya'yı budama göğüs çaprazıyla kasnak koltuk altından net bir galibiyet elde edebilecek mi? Artık Mustafa Doğan Özkaya için müsabakayı yerde kabul etmek gibi bir durum söz konusu değil. İşler daha çok zorlaştı kendi adına. Dalıyor. Şimdi tek daldı. İyi zor durumda Ali Gürbüz. Arkasına geçebilecek mi? İşte bahsettiğimiz buydu. Müsabakanın başında da benzer hamleler olmuştu Mustafa Doğan Özkaya'nın. Alkış almıştı, yine aynı sayılar yaşanıyor. Ali Gürbüz yaklaşmak istiyor. Mustafa Doğan Özkaya yakalanabileceği alanın dışında kalmak istiyor. Yusufcan Zeybek kasnak ve paça güreşini tercih ederken dış kasnaklardan yakalamak isteyecek Ertuğrul Dağdeviren. Hikaye bu, taktikleri bu, stratejileri bu. Yusufcan Zeybek daha yakın puanlama bölümünde Ertuğrul Dağdeviren'e. Şimdi paçadan yakaladı. Zor durumda bir an Ertuğrul Dağdeviren'i kurtardı. Yine aynı hamle. Topuktan yakaladı ama yüzünde galiba bir darbe aldı bu arada. Müsabaka duruyor. Hemen durumunu kontrol etti. Karşılaşmanın hakemleri bu arada Gürbüz sonuca gidebilecek mi? Ama tam anlamıyla sağlam bir tutuşu yoktu. Mustafa Doğan Özkaya da sağ kolunda bir sakatlık yaşadı bir an ama müsabaka devam ediyor. Ali Gürbüz yine yüklendi, rakibinin üzerine gitti. Yine sağ kolunda bir sıkıntı yaşıyor Mustafa Doğan Özkaya. Bu arada bir kanama var. Bir açılma belki de kaşında Yusufcan Zeybek'in. Ve ona müdahalede bulunuyor sağlık ekipleri. Ali Gürbüz yükleniyor yine. Geri adımlıyor Mustafa Doğan Özkaya. Dönerek karşılık veriyor. Her an bir yukarı gelebilir. Dönerek hep bu şekilde doğru karşılık veriyor Ali Gürbüz'e. Şimdi dalma teşebbüsünde bulundu, boyundurukla karşıladı ama sonrasında hemen uzaklaştırdı kendisini. Devamının gelmesinin tehlikesinin farkında Mustafa Doğan Özkaya. Mustafa Doğan Özkaya çok hareketli ama bir hayli uzak rakibinden. Sonunda Bir ihtar. müsabakanın hakemi ihtar gösterilebileceğini işaret etti. Kuleden karar bekleniyor. Ne pozisyonu aldı şimdi Ali Gürbüz. Oradan bir sonuç alabilecek mi? Arkasına dönebilecek mi? Bacaktan yakalamış durumda Mustafa Doğan Özkaya. Ensesinden bastırdı. Orada açmaya çalışıyor. Ali Gürbüz bir kez daha yükleniyor. Paçadan yakalamış durumda Mustafa Doğan Özkaya. İyice yüklendi Ali Gürbüz. Tam bir tutuşu yok ama şimdi kazığı da vurdu. Arkasına geçti ama halen paçayı kurtarabilmiş değil. Tam bir hakimiyet kurabilmiş değil. Mustafa Doğan Özkaya direniyor. Ali Gürbüz kazanmaya çok yakın. Döndüler, bir tur attılar. Şimdi kazanıyor. Ali Gürbüz yarı finalde. Mustafa Doğan Özkaya isyan ediyor adeta kendisine.
Çünkü Ali Gürbüz soldan dolanmasını beklerken bir anda sağına doğru ezberleri bozdu. Ali Gürbüz beklenmedik bir yerden geldi. Aslında aparatını sağına doğru almıştı ama işte Ali Gürbüz farkı soldan dolandı. Elini öpüyor. Helal olsun Mustafa Doğan Özkaya. Helal olsun Ali Gürbüz. İşte o anlar bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Bir anda kararını değiştirdi. Aslında sağından dolanması gerekirken doğru hamle oydu ama işte Ali Gürbüz farkı. Megastar farkı soldan dolandı. Bunu beklemiyordu Mustafa Doğan Özkaya. Bunun üzüntüsünü yaşıyor. Ama sanırım ekranları başındaki birçok güreşsever kitlesinde yelpazeyi genişletmiştir büyük olasılıkla. Şu anda çok büyük bir coşku söz konusu. Mustafa Doğan Özkaya hakikaten gözümüzün pasını sildi. En azından gönülleri kazandı. Girdi. Mustafa Doğan Özkaya 20 puanla CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'ni tamamlıyor. Ama paçasındayken ipleri almışken Ali Gürbüz solundan dolanması doğru hamleyken bir anda ezberleri bozdu. Beklenmedik sağından dolandı. Yani bu Ali Gürbüz'den oralarda inanılmaz meziyetli. Ali Gürbüz evet meziyetini bir kez daha sergiledi. Bu arada en azından ilk 16 iddiası vardı Mustafa Doğan Özkaya'nın. Ancak ilk 16'nın dışında kaldı. 3. torbada yer alacak. Yağlı güreşte Kırkpınar'da bu arada Yusufcan Zeybek tek daldı. Kafa içteydi ama. Akıcı güreşmeye başladı. Bir kez daha yükleniyor. Paçaya doğru hamleleri dikkat çekiyor. Şimdi bir kez daha yüklendi. Bele doğru hamlesi. Uzak tutma çabasında Ertuğrul daha deviren dizledi. Kasnağı yakaladı. Kurtarıyor. Bakın hem sağ hem sol paçalara doluyor. Ertuğrul daha deviren için buhranlı anlar başladı. Yusufcan Zeybek adeta puanlamayı beklercesine hamlelerde bulunuyor. Meğer puanlamayı bekliyormuş. Ve dış kasnaklarında inanılmaz derecede güçlü kapatıyor. Yusufcan Zeybek, bakın hep ben diyorum Türkiye Ağlı Güreş'in Mike Tyson'ı, sağlı sollu hamleler yapabilen ender başpehlivanlardan, hatta 70 başpehlivanın en başında geliyor Yusufcan Zeybek ve son Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanlık ünvanı elinde. Yine tek Şimdi daldı. yüklendi bir kez daha. Atma çabasında arkasına geçiyor Yusufcan Zeybek. Kazanabilecek mi? Ertuğrul daha deviren zor pozisyonda. Dengesini bozdu. Yüklendi. Kazanıyor. Yusufcan Zeybek yarı finale yükseliyor. Sağlı sollu hamleleri paçalara ve kasnaklara bir andan dengesini bozdu. Ve Yusufcan Zeybek yine gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Ustası büyüğü Ertuğrul Dağdeviren'in elini öpüyor yarı finalde Yusufcan Zeybek. Şu dörtlüye bakar mısın? Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek, Orhan Okulu. Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları. Sanki 7. ayak, son ayak. Hani ligde sıralamalar için onun için falan değil. Gerçekten de bu şampiyonların geçidiymiş gibi. Gerçekten harika yarı final müsabakaları bizi bekliyor. Hangi eşleşme olursa olsun müthiş müsabakalarla çok keyifli dakikalar yaşayacağız gibi görülüyor. Bence bu organizasyona çok güzel atıfta bulundun Faruk Bulkan. Ancak bu kadar güzel, anlamlı ifadeler bir arada olabilirdi. Hakikaten öyle. Ali Gürbüz 8 puan elde etmiş durumda. 54'e çıkardı puanını. Orhan Okulu 71 puanda zirvede. Hüseyin Gümüşalan 40 puana ulaştı. Yusufcan Zeybek de İşte bu yine aynı elini şekilde öptü. 40 puanda. Evet. Şu anda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde en zirvedeki dörtlü, son ayaktaki dörtlü bu şekilde. Ve ilk 8'de kesinleşmiş oldu böylece. Ertuğrul Dağdeviren 24 puanda kaldı. 30 puanla Serdar Yıldırım ilk 8'deki yerini aldı. Her şey belirlendi CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Değerli güreş severler, Faruk Bulkan'a gönülden teşekkür ediyorum. İlk haftadan itibaren bu puan skalasını sonuna kadar sabırla, metanetle üst üste, yan yana, alt alta ve nihayetinde de Sonuca ulaştırdım ve rahatladım. Ferahladığımı söyleyebilirim rahatlıkla. Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek, Orhan Okul yarı finalistler. Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkaya üstünlük sağladı. Hüseyin Gümüşalan, Serdar Yıldırım'ı yendi.
Yusufcan Zeybek Ertuğrul Dağdeviren'i puanlamada mağlup etti. Orhan Okulu da Fatih Atlı'ya üstünlük sağladı. Yarı finalistler bunlar. Nasıl eşleşecekler? Hep birlikte göreceğiz. CV Enerji Türkiye Halı Güreş Ligi'nde artık ilk 24 belli. İlk 8 belli. Öncelikle onu ifade edelim. İlk 8'i oluşturan başpehlivanları bir kez daha sayalım. Burada yarı finalde izleyeceğimiz başpehlivanlar zaten işte ilk 8'in içerisinde yer alan başpehlivanlar. Sırasıyla Orhan Okulu, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç, Yusufcan Zeybek ve Serdar Yıldırım. Sırasıyla dedim ama İsmail Balaban'ın, Serhat Gökmen'in sıraları daha öncesindeki erken turlarda yenildikleri için daha farklı olabilir ama 8 pehlivan işte bu şekilde son sıra için müthiş bir mücadele örneği yaşandı. 10. sırada girmişti Serdar Yıldırım haftaya. Mustafa Batu ve Mehmet Yeşil'i geride bıraktı. İki çok tecrübeli başpehlivanı geride bırakarak 8. sıraya yerleşti. 8. sırada da kaldı. Yarı çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan'a yenilmiş olmasına rağmen Ertuğrul Dağdeviren'in tabii yenilmesi burada onun 8. sırada yer almasını sağladı. İşte yenişler ekranlarınıza geliyor. Bir kez daha çeyrek finaldeki üstünlükler. Bu Hüseyin Gümüşalan'ın Serdar Yıldırım'a üstünlük sağladığı an ekranlarınıza geldi bir kez daha. O Serdar Yıldırım önümüzdeki yıl tarihine Kırkpınar'da ilk 8'de seri başı olarak kura çekecek. Bu onun için kariyer adına bence omuzlarına taktığı en anlamlı apoletlerden biri. Zaten taze bir başpehlivan, çok genç, 22 yaşında. Faruk, minder güreşinde biliyorsun bohça oyunu var. Aynısını Hüseyin Gümüşalan yaptı burada. Şimdi burada Orhan Okulu Fatih Atlı mücadelesi. Burada gerdanlayarak Orhan Okulu sonuca gitmişti. Biraz tartışmaya neden olmuştu. Fatih Atlı tam anlamıyla yeniş olmadığı iddiasındaydı. Ayrıca çenesiyle ilgili, çenesindeki tutuşla yani gerdanlamanın kural dışı değil gerekiyor. Çeneden tutmak tam kuraldır. Orhan Okulu bu güreşi çok iyi biliyor. Fatih Atlı da çok iyi biliyor. Fatih Atlı'nın burada itirazını ben tam olarak anlam veremedim. Fatih Atlı itiraz etti ama Orhan Okulu buradan galip ilan edildi. Adını yarı finale yazdırdı Orhan Okulu. Karşılaşmanın hakemi de çok kararlıydı gerçekten de. Bir başka müsabaka. Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi. Az önce Recep Tosun harika ifade etti. Ezber bozdu Ali Gürbüz. Herkes baş tarafından yani Ali Gürbüz'ün kendi sağından döneceğini beklerdi. Belki Mustafa Doğan Özkaya da bunu bekliyordu. Kesinlikle ama öyle bekliyordu. O tersini yaptı. Arkasına dolandı. Bu aslında derslik bir pozisyon Faruk Mutkan. Ben olsam usta pehlivan çıraklarıma bunu gösteririm defalarca. İzleyin. Evinizde oturun izleyin bunu. Bakın bir güreş nasıl çözülüyor, nasıl sonuca varılıyor. Tesellisi de çok özel gerçekten de Ali Gürbüz'ün. Evet, biliyordum böyle olacağını tahmin ediyordun ama öyle olmadı. Dercesineydi. Burada Yusufcan Zeybek yani bence müsabakanın ilk bölümünde çok daha farklıydı. Çok daha farklı bir müsabaka ortaya koydu ama puanlamada bambaşkaydı. Sonrasında da işte yağlı güreşe en çok yakışan Türkiye Cumhuriyeti, bu detay. Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı Yusufcan Zeybek. Boş ver baba. Hangi spor dalında? Bunu yapabilmek herkesin Bunu anlatamıyoruz. gerçekten Çok çok kolay zorlanıyor, değil. Hiç bunu anlatmak değil zaten şu anda. Bu ancak yaşanabilecek bir şey. İşte çeyrek finaller bu şekilde tamamlandı. Başkanı Yücel Bey. Bundan sonra artık Bizim başkan al. yarı finaldeki heyecanı ve finaldeki heyecanı yaşıyor olacağız. Az önce de ifade ettiğim gibi gelecek yıl Kırkpınar'da mücadele edecek. Doğrudan mücadele etme fırsatı yakalayacak. İlk 24 başpehlivan belli oldu. İlk 8 yani seri başı olacak. Elemeden gelecek ve 32 başpehlivanı tamamlayacak 8 başpehlivanla karşı karşıya gelecek. Ve diğer müsabakalarda da yine seri başı olma fırsatı bulacak başpehlivanlar belli oldu. Onun heyecanı Serdar Yıldırım bize çok yaşattı. O da ilk 8 içerisinde yer alarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Akyazı Belediyesi'nin başpehlivanı Karapürçekli Sakaryalı Serdar Yıldırım. Bu arada artık bunları geride bırakmışken Faruk Mutkan yarı finalde bizleri neler bekliyor? Dev derbiler, Ali Gürbüz Orhan Okulu olabilir, Hüseyin Gümüşalan Yusufcan Zeybek olabilir. Finalde kim başpen olacak artık? Kendi kariyerleri adına ayrı bir yöne doğru evrildi yarı final ve final özelinde. Şimdi sahada hangi boy var?
Önce onu soralım Şener Sar'a. Şener Sar, nedir son durum? Sayın Mutkan, özellikle şöyle söyleyeyim, başaltı çok acayip cendere oldu, yani şöyle söyleyeyim. Hamza Özkaradeniz kaybetti ama 47 puan durumunda 47 puanla baş pehlivanlığı hak etti. Yarı finale kaldı sporcularımız, başaltı pehlivanlarımız Metin Alparslan Temizce 40 puanda, Tolga Turan 39 puanda, Yıldıray Para 37 puanda, Erkan Taş 27 puanda. Burada Metin Alparslan Temizce ile ikincilik için Tolga Turan kapışıyor. Ama bir daha şöyle bir durum var. Serhat Erman da 40 puanda, puan olarak puan liginde 40 puanda. Yani şöyle şey yapabiliriz. Burada demin bahsettiğimiz gibi genç, yaşlı, O kriterler mi devreye girecek baş altında da yine? kesinlikle, Harika. kesinlikle, yani şimdi burada Detayları aktaracağız. detayları aktaracağız. Baş altındaki durumu, diğer boylara da bakarız ama Fatih Atan'ın bir röportajı var. Faruk Mutkan, teşekkür ediyorum. Baş pehlivanlık yarı final öncesi değerli bir konuğumuz var. Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş ile beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Gerçekten ben bir güreşsever olarak şunu söyleyeyim. Kıran kırana muhteşem güreşler izliyoruz. Siz güreşleri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi gerçekten yağlı güreş liginin anlamı ve önemi bugün bir kere daha ortaya çıktı. Herkes, bütün izleyiciler, görüştüğümüz her insanlar burada tamamen bize teşekkür ediyorlar. Bu konudaki beğenilerini ortaya koyuyorlar. Bugün tabii yağlı güreş liginin son günü. Bu sene birincisi düzenlenen Silivri Türkiye Yağlı Güreş Ligi gerçekten mükemmel bir kaliteyle sona eriyor. Şu ana kadar hani özellikle tabii sadece baş pehlivanlık boyu değil, diğer bütün boylarda muazzam bir mücadele var başından beri. Zaten bugün bence başaltı boyu çok daha çekişmeli bir hal aldı. Çünkü oradaki dereceler çok daha önemli. Çünkü şu anda baş pehlivanlıkta birinci, ikinci aşağı yukarı belli. Şu anda dereceye giren kişiler aşağı yukarı ilk 8'deki sporcular da bu ilk 4'te belli gibi. Sadece şu andan itibaren onlar kendi prestijleri için mücadele ediyorlar ve çok iyi mücadele ediyorlar. Bu mücadeleler için de kendilerine teşekkür ediyorum. Hakikaten yarı finalde mükemmel mücadeleler oldu. Zaten işte güreş severlerin istediği de bu. Yağlı güreş ligini sevmelerinin nedeni de bu. Tabii şu anda başaltı boyunda bir tane daha baş pehlivan çıkacak. Onun çok büyük bir heyecanı var. Diğer boylarda da şu anda ciddi anlamda boy atlamayla ilgili mücadele var. Hepsi ayrı ayrı büyük bir heyecan taşıyor. İnşallah bu sene başarıyla bunu bitirdik. Önümüzdeki sezonda Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin en iyi şekilde, en güzel şekilde devamını sağlamak zorundayız. Bu artık Türkiye Yağlı Güreş izleyicileri anlamında tartışmasız kabul görmüş bir gerçek. Bunu realite olarak kabul edelim ve bu değerlendirme içerisinde önümüze bakalım diyoruz. İnşallah gelecek sene Yağlı Güreş Ligi'nde nereler yer alacak, hangi etaplar yer alacak, bunların çalışmaları başlayacak, bunların değerlendirmeler olacak. Önümüzde tabii ciddi bir süreç var bunların belirlenmesiyle ilgili. Zaten mevcut güreş noktalarımız var. Bunların hepsi zaten bu anlamda talip. Ekstradan epey bir yer talip. Bunların içinde tabii ki bir değerlendirme yapacağız. En doğrusunu bulmaya gayret edeceğiz inşallah. Kurtdere'ye yıllardır geliyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Tamam, her sene yoğun bir ilgi var Kurtdere'de. Ama bugün baş pehlivanlık finali başlamadan stadyum tıklım tıklım. Neredeyse iğne atsanız yere düşmez durumda. Bunda Yağlı Güreş Ligi'nin etkisinin ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? Ve bir de şunu merak ediyorum. Evet, kıran kırana güreşler seyirciyi sahalara daha fazla çekiyor. Gelecek sene özellikle Kırkpınar'a katılım konusunda farklı değişiklikler güreş seyircisini ve güreşçileri bekliyor mu? Şimdi o konuyla ilgili bakın baştan beri hep söylüyorum. O konu zaten şu anda
CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni farklı kılan, heyecanlı kılan, çok önemli kılan ana nokta bu. Bu nokta bizim açık konuşayım kırmızı çizgilerimizden bir tanesi. Başka konuları tartışabiliriz. Bu konuda farklı formasyonlar tartışabiliriz ama mutlak surette orayla ilgili bir gene statümüz olacak. Onu söyleyeyim. Onu yapmadığımız vakit bu heyecan bu şekilde devam etmez. Bu heyecanı ortaya koyacak ek unsurları tartışabiliriz, değerlendirebiliriz ama yine de tabii ki Kırkpınar'la ilgili bazı bağlantıları mutlak surette kurmak zorundayız. Başkanım, bugün artık 4 baş pehlivanımız kaldı. Baş pehlivanların finali için ya da baş pehlivanlardan bugün için bir beklentiniz, düşünceniz var mı? Ben her zaman söylediğim gibi yine şu ana kadar yaptıkları güzel mücadeleleri devam ettirmelerini bekliyorum. Zaten açıkçası her biri kendi pozisyonlarını aşağı yukarı bir noktada garanti altına almış durumdalar. Şu anda prestij, kendi prestijlerini korumak için mücadele ediyorlar. Zaten Kırkpınar Başpehlivanımız yarı finalde. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 1. şampiyonu da yarı finalde. İkincisi de yarı finalde. 4. isim bir an aklıma gelmedi şu anda. Heyecanla benim aklıma gelmedi bir an. Yani 3 tane zaten çok kritik sporcumuz yarı finalde. O 4. de kusura bakmasın. Yani inan şu anda protokol yoğunluğuyla bir an atladım. Yani gerçekten heyecan verici mücadeleler olacağına eminim. Onlar da kendi prestijleri için Kurtdereli gibi çok önemli bir etabı Hüseyin Gümüşalan ya. Hüseyin Gümüşalan tabii. İlk o kazandı ya. O yüzden atladık. Hüseyin Gümüşalan ilk kazanan olduğu için atladık. En önce kazandığı için aklımızda kalmadı. Çok çabuk bitti maç. Çok çabuk bitirdiği için. O da gerçekten sezonun en formda pehlivanlarından bir tanesi. Ve şimdi hangisi daha derece hani Yusuf Can'la şey arasında derecesini daha yukarı çıkarmak için mücadele edecekler. Bir de tabii Kurtdereli'yi kazanmak hepsi için çok özel. Başkanım bir de şu var. Şimdi mesela kendi adıma söylemek gerekirse geçmiş dönemlerde sadece genelde baş pehlivanların maçlarını takip ederdim. Şimdi bu yeni kurallar ve bir üste çıkmak için oluşturulan sistemle beraber artık seyirciler de farkındayım ki baş pehlivanların güreşleri durağanlaştığı zaman alt boyların güreşlerini izliyorlar. Biz de onu izliyoruz. Özellikle Burada başaltı mesela baş pehlivan çıkacak. Çok dikkatli izlendi. Onun altındaki boylarda da yine üst tura çıkacaklar. O anlamda çok büyük heyecan var. Gerçekten hepsini tebrik ediyorum sporcularımızın. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel güreşler izlediler. İnşallah bundan sonra da aynı güzellik devam edecek diye temenni ediyorum. başkanım protokol dediniz. Protokolde de birçok misafiri ağırlayacağız. Kimler var? Sizden de dinleyebiliriz. Çok önemli misafirlerimiz var. Sayın Bilal Erdoğan biraz sonra misafirimiz olacak. Yine eski Savunma Bakanımız Paşamız biraz sonra yine aramızda olacaklar. Onları bekliyoruz. Birazdan ben de onları karşılamaya doğru geçeceğim inşallah. Çok teşekkürler başkanım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sağ olun. Evet, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türk ile beraberdik. Söz Faruk Mutkan'da. Teşekkürler Sayın Başkan'a, teşekkürler Fatih Atay'a. Yarı finalistleri hatırlatalım. Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek ve Orhan Okulu. Ali Gürbüz ve Orhan Okulu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde en çok kürsüde yer alma başarısı gösteren başpehlivanlardan, özellikle Orhan Okulu. Ali Gürbüz gibi onun da 2 başpehlivanlığı var. Sadece bir ayakta başpehlivanlıkta yer alamamıştı. Kürsüde yer alamamıştı. O da bir önceki ayak Manisa'da. Orhan Okulu. Balıkesir'de yine kürsüde. Hüseyin Gümüşalan zaten bu yıl tüm yağlı güreşlerde en çok kürsüde yer alan başpehlivanlardan biri. En çok üçüncülük elde eden başpehlivan. Bakalım bu defa kürsünün hangi basamağında olacak? Ali Gürbüz de Orhan Okulu belki de CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni en çok başpehlivanlıkla kapatan
başpehlivan unvanını elde etmek için mücadele edebilirler. Orhan Okulu'nun şampiyonluğu kesin. Fakat Orhan Okulu bu şampiyonluğu 7 ayağın 3'ünde başpehlivanlık elde ederek taçlandırabilir. Ali Gürbüz belki Orhan Okulu'nun gerisinde kalmış durumda puan tablosunda ama başpehlivanlık elde etme mücadelesinde 3. başpehlivanlığı elde ederek bu açıdan bir adım öne geçebilir. Bu türden bir rekabet söz konusu olabilir. Kuşkusuz Yusufcan Zeybek geçen yıl kazanmıştı. Ondan önceki yıl finaldeydi. Bu yıl da finalde yer almak ve hatta kazanmak isteyebilir. Çünkü Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde de altın kemerin sahibi olmak, altın kemerin sürekli sahibi olmak ayrı bir önem taşıyor. Efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı'nın 2 kemeri var. Sürekli sahibi olduğu. Orhan Okulu onlardan biri aslında. 2015, 2016, 2017 yıllarında üst üste başpehlivanlık elde etmişti. İbrahim Gümüş yine benzer başarıyı elde etmiş bir başpehlivan. Yine bu isimler arasına Yusufcan Zeybek adını yazdırabilmek için bir adım daha atmak isteyebilir. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz ama önce kura çekimi olacak. Kura çekimini bekliyoruz. Evet, 510 metrekare parsellerimizin her birisi 399.000 TL. Tapu masrafı yine bize ait değerli izleyenler. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle. Şu anda hemen arayın. Burada 41 parsel var. Belki bir ayda bitecek, belki 10 günde bitecek. Çünkü konum olarak güzel. Şu anda ben Kadastro yolunun üzerindeyim. Kadastro yoluna cephe. Evet, baktığımız zaman Evreşe beldesine yaklaşık 10 dakika mesafede ve Bayramiçi köyüne de yaklaşık bir 3-4 dakika mesafede. Güzel konumda dediğim gibi. Manzarası güzel. 0212 594 4 594 telefon numaramız. 0212 594 4 594. Arayın, bilgi alın, yerinizi ayırttırın. Ücretsiz servislerimiz var. Her pazar Beylikdüzü'nden saat 11'de Cumhuriyet Durağı'na yakın ofisimiz var. Ekin Gayrimenkul, oradan kalkıyoruz. Gelin, yerinizi ayırttırın. 0212 594 4 594. Evet, numaramızı verdik değerli izleyenler. Şu anda bunun tanıtımı radyomuz Radyo Ekin 94.4'te Ekin TV ekranlarında dönmeye başladı. Bu projede de yerinizi almak istiyorsanız, kazançlı bir alışveriş yapmak istiyorsanız Ekin Gayrimenkul'ü tercih etmenizi öneriyorum. Pazar günleri ben de geliyorum. Sunumda yine ben de varım. Tapuda ben de varım. Ne yapıyoruz? Geldiniz diyelim. Pazar günü beğendiniz. Yeri hoşunuza gitti. Bu sesler zaten dediğim gibi huzur veriyor. Hemen pazartesi girişlerimizi yapıyoruz. Çarşamba günü tapunuzu Gelibolu Tapu Dairesi'nden alıyorsunuz. Tekrar ben numaramızı vermek istiyorum. 0212 594 4 594. 510 metrekare. Evet, her birisi 510 metrekare. Bir hayal kurun. Buraya bir bungalov olduğunu düşünün. Doğa evi düşünün ve bahçeniz, geniş bir bahçeniz var. Burada çoluk çocuk geldiniz, pikniğinizi yapıyorsunuz. Gerçekten tam bir köy havası, Anadolu havası. Özellikle bu kaynak suyu muhteşem bir tadı var. Bunu ben anlatıyorum. Geldiğiniz zaman diyeceksiniz evet, aynen öyle. Ulaşım çok kolay. Dediğim gibi Evreşe beldesi de bundan önceki projemizde orada da satışlarımız oldu, alanlar oldu, kazananlar oldu. Evreşe beldesine 10 dakika mesafede, Bayramiçi köyüne, yani burası Gelibolu Bayramiçi köyü. Köye de yaklaşık bir 5 dakika mesafede arabayla. Arazinin başına kadar arabalarımızla gelebiliyoruz. İşte bu kadastro yolunun hemen yanında cephede 41 adet 510 metrekare var. Doğayla iç içe. Ağaçlar, oksijen, arka tarafımız orman. Buradaki manzara hiç kapanmayacak bir deniz manzarası var. Muhteşem dediğim gibi. 0212 594 4 594. Ekran altında fiyatımız da mevcut. Ben de söylüyorum 399.000 TL. 0212 594 4 594. Bizi izlemeye devam edin. Osman Hocam 2 dakika böyle bir çıksın. Büyük orta 2 dakika. Büyük orta pehlivanları yarı final. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tayyip Büyükakın adına güreşiyor. Emre Dolar,
Kocaeli. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yücelik Pehlivanı. Alparslan Pekmen. Karabükçek Sakarya. MCB Özparlak Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Özparlak adına güreşiyor. İbrahim Vardi. Antalya. Balıkesir Sınır Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş adına güreşiyor. Yine burada bütün Balıkesirler adına güreşiyor. Burak Bozkurt. Balıkesir. Evet hocam. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Büyük orta pehlivanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Evet, Allah kurallar gereği açılış rakamını Karesi Belediye Başkanımız Sayın Dinçer Orkan'dan arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Tabii bu sene inşallah ağırlık güreşine bakıyoruz. Ne sonuçlanacak? Biz merak ediyoruz. Bizim düşündüğümüz rakam 300 bindi. Ama biz bunu Balıkesir'in plakasını da ilave ediyoruz. 310 binden başlatıyoruz. Hayırlı olsun. 310 binde Karesi Belediye Başkanımız Sayın Dinçer Orkan'da. Evet, Karesi Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Kemal Aydın'ın yanındayım. 361 bin dedi Kemal Aydın, alkışlıyoruz. Karesi Geç sahibi Sefer İdrizoğlu'nun yanındayım. 400 bin dediler, 400 bin. İzzet Bey Sucukları et ve gıda ürünleri sahibi iş adamı Sayın İzzet Tığlı'nın yanındayım. 750 bin TL, 750 bin TL. Bu er meydanlarında hiçbir zaman için bizleri yalnız bırakmadı. Defalarca ağalık ihalelerine girdi. Şu anda Bursa, Nilüfer Çalı güreşlerinin altın kemerli güreş ağası. Sönmez Makine, İntal Makine, Akfe Yapı Yönetim Kurulu Başkanı. Ağalık ailesi de kıran kırana geçiyor. 816.000 alkış. Başaltı pehlivanları selamatlanmak üzere çok acele meydanlar. Oruç Meşriliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Oruç'un yanındayım. 900 bin TL. Oruç Meşriliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oruç'un. Başaltı Osman Avcı Diyesel, Başaltı Tolga Durak, Erkan Taş, Yıldıray Pala. İsmi okulu pehlivanlar selamatlanmak üzere çok acele meydanlar. Baş altında da yarı final mücadelesi biraz sonra başlayacak. Sıklıkla ifade ediyoruz. Orada da ikincilik için kıyasıya bir mücadele var. 910 Hamza Özkaradeniz Veysel Çağlar'da. başpehlivanlıkta mücadele etme hakkını elde etti. Çeyrek finalde yenildi ama zaten daha önce aldığı sonuçlar bunun için yeterliydi. Şimdi kalan yarı finalde mücadele eden 4 başpehlivan adayı ikinci sırada yer almak ve bundan sonra artık başpehlivanlıkta mücadele etmek, hakkını elde etmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde olacaklar. O müsabakalar da biraz sonra başlayacak. Şimdi ağamdeli gibi mikrofon istiyorum. Buyurun Sayın. Başkanlarım, saygıdeğer ağalarım. İhaleye girerken ben aslında bir birlikteliğin neticesini göstermek amacıyla girdim. Biliyorsunuz Manisa Yurt Dağı güreşlerinde elim bir kazada pehlivanlarımızı kaybettik. Beytullah kardeşimize de buradan acil şifalar diliyorum. Ağalar arasında bir kampanya başlattığımızı sizlere duyurmak amacıyla buraya geldim. Ben önderliğini yaparak Beytullah'ın ailesine 50 bin lira bağışlıyorum. Burada ağalığı alacak olan arkadaşa şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet Sayın. Hafta
kaza sonucu aramızdan ayrılan değerli pehlivanımızın ailesine 50.000 TL Allah kabul etsin diyoruz. Sayın Hakan Sövmez ama bir de alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Oruçoğlu Besicilik Yönetim Kurulu Başkanı Halil Oruç'un yanındayım. 1 milyon TL. 1.600.000 TL. Kurtdereli Çağlar Gayrimenkul'ün sahibi genç iş adamı Sayın Veysel Çağlar'ın yanındayım. 1.610.000 TL. Karasi Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Kemal Aydın'ın yanındayım. 1.861.000 TL Kemal Aydın'da satıyorum. Satayım mı başkanım? Satmadım. Evet, Sefer Bey diyor ki bana sormadan ne satıyorsun? Başaltı pehlivanları çok aceler meydanına. Karesi Geç sahibi iş adamı Sayın Sefer İdrisoğlu'nun yanındayım. 2 milyon TL Sefer İdrisoğlu'nda. İzzet Bey Sucukları Et ve Gıda Ürünleri sahibi Sayın İzzet Tığlı'nın yanındayım. 2.100.000 TL İzzet Tığlı'da. Evet, Hakan Han bağış yaptı, çekildi. Oruçoğlu Besicilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Oruç'un yanındayım. 2.200.000 TL Halil Oruç'ta. Kurtdereli Çağlar Gayrimenkul sahibi iş adamı Sayın Veysel Çağlar'ın yanındayım. 2.210.000 TL dediler Veysel Çağlar. Karesi Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Kemal Aydın'ın yanındayım. 2.561.000 TL Kemal Aydın'da. Karesi Geç sahibi Sayın Sefer İdrisoğlu'nun yanındayım. Bağış yapayım. Sadece 2000 TL. Evet, Sefer abi diyor ki ben çekiliyorum diyor. Ben de geçen hafta elin bir kaza sonucu aramızdan ayrılan ve şu anda hastanede tedavi gören kardeşimize ve ailesine 5.000 TL yardım bağışında bulunuyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyoruz. Ve İzzet Bey Sucukları Et ve Gıda Ürünleri sahibi Sayın İzzet Tığlı'nın yanındayım. Ben de bir 5.000 lira bağışta bulundum. Çekiliyorum. Evet, İzzet Bey Sucukları'nın sahibi Sayın İzzet Tığlı da evet, geçen hafta aramızdan ayrılan ve şu anda tedavi gören kardeşlerimizin ailelerine ve kendisine 5.000 TL bağışta bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. Oruçoğlu Besicilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Oruç'un yanındayım. $2.600.000 dediler. 2.600.000. Çağlar Kurtdereli Çağlar Gayrimenkul sahibi genç iş adamı Veysel Çağlar'ın yanındayım. 2.610.000 dediler. Küçük orta büyük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Karesi Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Kemal Aydın'ın yanındayım. 2.761.000 TL dediler. Oruçoğlu Besicilik sahibi iş adamı Sayın Halil Oruç'un yanındayım. Evet, ben de diyor geçen hafta elin bir kaza sonucu aramızdan ayrılan ve şu anda tedavi gören kardeşlerimizin ailesine 10.000 TL bağışta bulunuyorum diyor. Ben de çekiliyorum diyor. Ve Kurtdereli Çağlar Gayrimenkul sahibi Sayın Veysel Çağlar'ın yanındayım. Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2 boyunda finale kalan pehlivanlar er meydanına. Müsaadenizle bu güreşlerin bugüne kadar buraya gelmesinde emeği geçen, özellikle 2014 yılından itibaren Karesi Belediye'mize, belediye başkanlarımıza, ebediyete intikal eden Ahmet Edip Uğur Başkanımıza, Yücel Başkanımıza huzurlarınıza teşekkür ederim. Ancak bir emaneti de hakkıyla yerine teslim etmek istiyorum. Güreşlerimiz
2014 yılından bugüne kadar bu gördüğünüz er meydanında çeşitli zorluklarla, yoklukla köylülerimizin tamamen el emeği mücadelesiyle bu noktalara geldi. Bu güreşlerimizin asıl mimarı olan Kurtdere Köyü halkına huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. Ebediyete intikal eden güreş ağalarımıza, muhtarlarımıza, ihtiyar heyetine, ağalarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kurtdere Köyü halkı bu güreşlerde emeği çoktur, hakkı ödenmez. Allah hepsinden razı olsun. Ben de bu köyün bir evladıyım. Rahmetli babam bu köyde 17 yıl imamlık yaptı. Ben de daha yaşım geç, ilerleyen zamanlarda inşallah bu emaneti devam ettireceğim. Huzurlarınızda saygılarımla çekiliyorum. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Evet, başaltı güreşlerinde yarı final. Evet. 64. geleneksel Kurtdere Mehmet Pehlivan güreşlerimizin ağırlık ihalesi 2.561.000'de Karasi Belediyesi Meclis üyemiz 2.761.000'de Kemal Aydın'a. Satayım mı başkanım? Satayım mı başkanım? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet, 2.561.000 lira ödendi. Ağırlık ihalesi için Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde. Şimdi ağalarımız, güreş ağamız Sayın Kemal Aydın'ı tebrik ediyorlar. Sayın ağam, şimdi burada bir ağalık koçu var. Kemal ağalık koçu var. Duygu ve düşüncelerini almak üzere. Çok teşekkür ederim. İsteğimiz Abdullah ağamızın yapmış olduğu çalışmaların daha ilerisine taşıyabilmek amacımız. İnşallah daha iyi yerlere gideceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yüce Yılmaz eşliğinde, Sayın Karasi Belediye Başkanımız Sayın Dinçer Orkan Bey eşliğinde inşallah daha iyi organizasyon yapılacak. Şu andaki koçumuz da can güvenliğimizi ve mal güvenliğimizi sağlayan jandarmamıza hediye ediyoruz. Evet, Sayın ağamız Kemal Aydın'ı duygu ve düşüncelerini aldık. Ağalık koçunu güvenlik güçlerimize, jandarmamıza hediye etti. Teslim edelim. Hayırlı uğurlu olsun Sayın ağam. Evet, Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin önümüzdeki yılki ağırlık ihalesini ekranlarınıza yansıttığı gibi 2.561.000 lira karşılığında Kemal Aydın kazandı. Tebrik ediyoruz. Ağamızın çalışmalarının ötesine götüreceğiz ifadesini kullandı. Yaptığı ilk açıklamada. Ağalık ihalesi de tamamlanmışken hatırlatmakta fayda var. Ağalık nedir? Ne anlama ifade ediyor yağlı güreşte? Onunla ilgili bir klibimiz var. Ekranlarınıza getiriyoruz.
Sinop Duran. Yağlı güreşin ev sahipleri ağalar. Er meydanlarının en temel öğelerinden biri de ağalık geleneğidir. Atasporu güreşte ağalık kurumsal bir kimlik gibi görülür. Ağalar da pehlivanlar gibi topluma örnek olması gereken ve geleneklere saygılı karakterlerdir. Güreş alanında ağa kolayca ayırt edilebilmesi için geleneksel giysi giyer ve elinde büyükçe bir tespih taşır. Eski geleneklere göre ağa kendisi için hazırlanan ağa çadırında oturur ve misafirlerini burada ağırlardı. Ağa çadırına gelen davetliler eğer hediye olarak canlı hayvan getirirlerse canlı hayvanlar çadırın önüne bağlanır ve güreşler sonunda ağa tarafından boylarına göre pehlivanlara hediye edilirdi. Canlı hayvan getiremeyen davetlilerse ağanın oturduğu kuzu postunun altına para, altın, gümüş gibi değerli eşyalar koyardı. Günümüzde ise ağalar için yapılmış özel bir tribün bulunmaktadır. Ağa misafirlerini burada ağırlar. Yağlı güreşlerde ağalık seçimi güreşlerin son günü final güreşlerine yakın bir zamanda yapılır. Süslenmiş bir koçun açık artırmaya çıkarılmasıyla ağalık ihalesi başlar. Ağası olmak isteyenler açık artırmaya girerler. Koça en fazla parayı ödeyen aday bir sonraki senenin ağası seçilir. Ağalıkla ilgili çok özlü sözler var tabii, kuşkusuz vermekle olur gibi. En çok verenin, yani ihaleye giriliyor. Koç için en çok verenin ağa olduğu. Ağanın da tabii az önce izlediğiniz çok özel görevleri var. Bir yağlı güreş organizasyonunda. Özellikle Kırkpınar Ağası'nın. Diğer belli başlı yağlı güreşlerde de yine benzer görevleri üstleniyorlar. Devlet büyüklerinin daveti de ağa aracılığıyla oluyor. Bu da apayrı bir detay malum. Kırmızı dipli mum da yine o ağalık ritüelinin bir parçası. Kırmızı dipli mumla davet edilmek hususu bizim Türkçemize de girmiş bir başka özel deyim ve ağa bu 1 metre boyuna ulaşan mumlarla bu davetleri yapıyor geleneklere uygun olarak. Tabii hep bu yayınlarımızda çeşitli röportajlarla veya daha detaylı bilgilerle sizleri ekran başında tutma amacı içerisinde oluyoruz. Onlardaki en önemli dayanaklarımız da özellikle çok unutulmayacak eski başpehlivanlık mücadeleleri, Kırkpınar'daki başpehlivanlık mücadeleleri. Şimdi 80'li yıllara ve 90'lı yıllara gideceğiz. Bakalım hangi müsabakalar, hatırlayabilecek misiniz izleyenler, izlemeyenler için? Bakalım sizi nasıl etkileyecek bu müsabakalar? Sayın seyirciler, 624. geleneksel Kırkpınar güreşlerinde şu anda çayırda 3 boyda final müsabakası devam ederken baş güreşlerde baş pehlivanlık mücadelesi verecek olan Sabri Acar ve Mehmet Güçlü de çayıra çıktılar. Az sonra güreşe tutuşacaklar. Kale, makine kalın fabrikalarının pehlivanı, Bandırmalı Sabri Acar. Daima adliyeye çıkarken hakimlerin önüne çıkmayın suçlu. Milli güreşçimiz, tarihi Kırkpınar'ın iddialı şampiyonu Muğla Milaslı Mehmet Güçlü. Kırkpınar güreşlerinde baş pehlivanlığı Bandırmalı Sabri Acar alıyor. 624. Kırkpınar güreşlerinin baş pehlivanlık mücadelesinden sonra ilk üçte yer alan pehlivanlar şimdi şeref kürsüsünde. Bu yıl yaptırılan altın kemer Sabri Acar'ın üzerinde. Sabri Acar 2 yıl daha Kırkpınar'da baş pehlivan olursa bu kemerin devamlı sahibi olacak.
3. Balıkesirli İbrahim Gümüş oluyor. Ve 625. Kırkpınar güreşlerinde son güreş, davul zurna çalıyor ve güreşçiler şimdi peşe batıyor. İskenderunlu Recep Kılıç ve Balıkesirli İbrahim Gümüş finale yükselen güreşçiler. Bir hayli dinlendi. Recep Kılıç az önce 4. tur güreşini yaptığı için yorulmuştu. Kısmetin ayaktan çıkması veya boydan boya yırtılması güreşçinin yenik sayılmasına neden oluyor. Yağlı güreşte rakibi yenmek için 2 omuzunu yere değdirmek ve bir süre böyle kalmak mecburiyeti yoktur. Yağlı güreşte denge önemli bir unsur. İbrahim Gümüş'e altın kemerini Başbakan Turgut Özal takıyor. Sayın seyirciler, eski Kırkpınar'la ilgili başpehlivanlık mücadelelerini izlemeye devam edeceğiz. Bu arada kura çekimiyle ilgili hazırlık da yapılıyor. Başpehlivanlıkta yarı final heyecanı biraz sonra sizlerle birlikte olacak. Bu arada bir de röportajımız var. Söz Hayati Akmehmetoğlu'da. Teşekkürler Faruk Mutkan. 63. geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri tüm hızıyla sürüyor. Az önce ağalık seçimi gerçekleşti ve Kemal Aydın gelecek yıldan itibaren Kurtdereli'nin yeni ağası oldu. Şu anda yanımızda. Ağam hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Gelecek yıldan itibaren Kurtdereli'nin yeni ağasısınız. Neler söylersiniz? 63. geleneksel Kurtdereli pehlivan güreşlerimiz başladı. Allah'ın izniyle de kazasız belasız bir şekilde çok güzel bir şekilde devam ediyor. Rabbim bana daha önce girmeyi nasip etti bu işe. Ağırlık yarışına, fakat bu sene ilki oldu benim için. Ben aslen Trabzonluyum, Balıkesirliyim ama biz doğduğumuz yere değil, doyduğumuz yere hizmet eden bir insanız. Yücel Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde, Karesi Belediyesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan önderliğinde çok güzel bir organizasyon yapılıyor. Ben aynı zamanda Karesi Belediyesi meclis üyesiyim. Organizasyonun ev sahipliği içerisindeyiz ama bu saatten sonra inşallah ağalık için daha iyi yerler, daha güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. Kurtdereli pehlivanımızın ismini dünya çapında daha iyi duyurmaya çalışacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ağalığınızda tekrardan hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Allah razı olsun. Faruk Mutkan, söz yeniden sizde. Teşekkürler Hayati. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde artık her şey belirlenmiş durumda. En önemli detay, ilk 24'te hangi başpehlivanlar yer alacak? O da belirlendi. İlk 8 kesinleşti. Biraz sonra yarı final ve final heyecanını sizlere aktaracağız. 7. ve son ayak bu. Yarı finalde çok ama çok
çekişmeli müsabakalar bizleri bekliyor. Hangi eşleşme olursa olsun harika müsabakalar olacak. Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek ve Orhan Okulu biraz sonra kura çekecekler. Yarı finalde kura çekimi için son hazırlıklar yapılıyor. Biraz sonra başpehlivanlar davet edilecekler. Kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu arada çok özel görüntüler var. Onlar işte ekranlarınıza yansıyor. Orhan Okulu Türk bayraklı tişörtünü katlayıp hemen kenara aktardı. Fatih Atlı'yı gördük. X8 iddiası vardı ama çeyrek finalde kaldı. Tıpkı Ertuğrul Dağdeviren gibi. Serhat Gökmen'e üstünlük sağladı son 16 turunda. Ertuğrul Dağdeviren çok tecrübeli bir güreşçi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçisi. Yusufcan Zeybek son Kurtdereli'nin baş pehlivanı. Ali Gürbüz de İsmail Koç da müthiş bir performans ortaya koydular. Çeyrek finalde en son tamamlanan müsabakaydı. İsmail Koç ekranlarınızda. Ali Gürbüz bir kez daha İsmail Koç'a üstünlük sağladı. Bir önceki ayakta, 6. ayakta Manisa'da Yunt Dağı'nda finalde karşı karşıya gelmişlerdi İsmail Koç'la Ali Gürbüz. Bu defa çeyrek final heyecanı yaşattılar. Ali Gürbüz kazandı. Furkan Durmuş Altın beklediğinin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. İlk 16'nın dışında kaldı. Yusufcan Zeybek emin adımlarla yoluna devam ediyor. İkinci kez üst üste Kurtdereli'de başpehlivan olacak mı? Hep birlikte göreceğiz yarı finalde. Osman Aynur da ilk 24'e adını atan tecrübeli Kırkpınar başpehlivanlarından az önce ekranlarınıza geldi. Turgay Şeker ve Şener Özgenç bu görüntüleri derlediler. Sizlere yönetmenlerimiz Muratcan Başbuğ ve Kaan İnan aktarıyorlar. İşte bu kura çekimi sonrası salavatlamadan hemen önce başpehlivanların dikkatle takip ettikleri alt boy mücadelesi. Orada ilginç anlar yaşandı ve ekibimiz de bu anları hemen tespit ettiler. Ve şimdi de sizlerle paylaşıyoruz. Ertuğrul Dağdeviren'in oradaki uyarısı çok dikkat çekiciydi. Gel rakibini teselli et biçimindeydi. Yusufcan Zeybek işte ustalık, çıraklık son derece değerli. Kırkpınar başpehlivanı, Türkiye başpehlivanı Yusufcan Zeybek. Ertuğrul Dağdeviren'i saf dışı bıraktıktan sonra adını yarı finale yazdırdığında kazandıktan sonra ustası niteliğindeki Ertuğrul Dağdeviren'in elini öptü. Bu aslında yağlı güreş için son derece normal bir adet. Alışılagelmiş bir karşılık, bir saygı gösterisi. Bu da işte başpehlivanlar arasında da yaşatılıyor. Bir hatırlayalım. Çeyrek final müsabakaları nasıl tamamlanmıştı? Hüseyin Gümüşalan ilk kazanandı. Serdar Yıldırım'a üstünlük sağlamıştı. İç kazık paçadan. Serdar Yıldırım ilk 8'de adını yazdırma başarısı gösterdi. Bu da bir başka açı. Çok üstün başlamıştı zaten müsabakaya Hüseyin Gümüşalan. Sonuca çabuk gitti. Bu da Orhan Okulu'nun Fatih Atlı'yı yendiği an gerdanlamayla kazanmıştı. Gerdanlamanın kurallara uygun olmadığı iddiası içerisindeydi. Hakem çok yakın. Orhan Okulu burada kazanıyor bu hamleyle. Sonrasında da Orhan Okulu'nun galibiyeti ilan edilmişti. Başlangıçta biraz acaba tekrar mı izlenecek biçiminde biz de beklemiştik ama Orhan Okulu adını yarı finale yazdırdı.
Yenişlere devam edeceğiz. Eski Savunma Bakanı Hulusi Akar Er Meydanı'na geldiler. Beraberinde Etnospor Konfederasyonu Başkanı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da var. Değerli basın mensubu. Evet, Atatürk'ün yaşayan hizmetleri bu her meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la hizmete selamlarını getiren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hizarcıklıoğlu da şimdi protokoldeki yerini alıyor. Önceki dönem Tarım Bakanımız Sayın Vahit İlişçi Er Meydanımızda. Ve yine Er Meydanımızda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Dağız Er Meydanımızda. Evet değerli izleyenler, çok kıymetli konuklarımızla şöyle coşkulu alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz. Mavzular devam edelim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımız yapan Kayseri Milletvekilimiz değerli komutanımız Sayın Hulusi Akar her meydanımıza selam veriyor. Kendilerine hoş geldin diyoruz, coşkuyla alkışlıyoruz. Evet, Atatürk'ün yaşamına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan şu anda Er Meydanımızda bir yandan selamlıyor. Ve yine aramızda mesafe olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Arayaz, Balıkesir AK Parti Milletvekili Sayın İsmail, Balıkesir AK Parti Milletvekili Sayın Esat Bey, Er Meydanı'na altın selamlar, hoş geldiniz. Atatürk'ün yaşamına geleneksel güreşlerimizi, geleneksel sporlarımızı çok seven Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımızı yaptı. Şu anda Kayseri Milletvekilimiz
Sayın Hulusi Akar, değerli komutanım, halkımızı selamlıyorlar. Hoş geldin diyoruz. Coşkuyla alkışlıyoruz. Dünya Ender Spor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan şu anda halkımızı selamlıyorlar. İle beraberinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımızı yaptı. Değerli komutanımız AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar her meydanımızda coşkuyla alkışlıyor. Hoş geldin diyoruz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7. ayağı olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerine davetlileri işte seyircileri selamladıktan sonra protokoldeki yerlerini alıyorlar. Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindekiler ekranlarınıza yansıyor bir kez daha. Yusuf Can Zeybek, Antalya kurasını çekiyor. Yarı final kurası biraz sonra çekilecek başpehlivanlıkta. Çok zorlu müsabakalar bizleri bekliyor ama baş altında da müthiş bir heyecan yaşanıyor. Son durumu alacağız. Şener Sar söz sende. Başaltı yarı final güreşinde Metin Alparslan Temizce rakibi Tolga Turan'ı yenerek baş pehlivanlığa çıkmayı garantiledi. 42 puanla baş pehlivanlığa çıkmayı garantiledi Metin Alparslan Temizce. Teşekkürler Şener Sar. Kura çekimi başlıyor. 2 numara Yusuf Can Zeybek. İlk notumuzu aldık. Ali Gürbüz kurasını çekiyor. Orhan Okulu çekecek sonra da. Hüseyin Gümüşalan da kurasını çekti. Evet. Ali Gürbüz ve Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geliyor. Okulu. Bu demek oluyor ki Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan karşı karşıya gelecek ve bir başka ifadeyle Ali Gürbüz Orhan Okulu finali ihtimali belirmiş durumda. Ya da Yusuf Can Zeybek Hüseyin Gümüşalan finali. Ya da Yusuf Can Zeybek Ali Orhan Okulu mücadelesi. İhtimaller dahilinde. Müthiş karşılaşmalar bizleri bekliyor. İşte Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Orhan Okulu karşılaşmaları az sonra ekranlarınızda olacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan teşrifini buyurdular. Er Meydanı Kurtdere'ye. Faruk, bu yarı finalleri değerlendirecek olursak Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek bir anlamda Kırkpınar'ın rövanşı niteliği taşıyan bir karşılaşma. Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan. Bu gerçekten hani kuralları böyle isteseniz denk getiremezsiniz. Bu kurallar
gerçekten çok ilginç oldu. Herkes Ali Gürbüz'le Orhan Okulu'yu beklediler. Bakalım finale çıkabilecek mi iki güreşçi? CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonu Orhan Okulu. İkincisi Ali Gürbüz. 54 puanı var. 71 puanla Orhan Şu anda Okulu. o da ikinciliğini garantilemiş durumda. Serhat Gökmen 42 puanla 3. sırada ama onun durumu henüz belli değil. O aşağıya kayabilir. Çünkü Yusuf Can Zeybek 40 puan, Hüseyin Gümüşalan 40 puan. Eğer bu güreşler bu turları aşarlarsa 42'de eşitlenecekler öncelikle Hüseyin Gümüşalan'la yani Yusuf Can Zeybek. Yusuf ya da Hüseyin Gümüşalan finale çıkarsa Serhat Gökmen 3. sıradan ayrılmış olacak. Ya Yusuf Can Zeybek ya da Hüseyin Gümüşalan'a yerini bırakacak. İşte başpehlivanlar ekranlarınızda. Yusuf Can Zeybek'in başındaki sargı ayrıca dikkat çekiyor. Çeyrek finalde kaşı açılmıştı, sol kaşı. Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. Türkiye Yağlı Güreşi'nin 7. etabı. 63. dernekler Kurtları Mehmet Yağlı Beyler Şehri Başpehlivanın yarı final salavatlaması. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına görüşüyor. Yine bugün Ali Gürbüz ekranlarınızda. 664, 665. Ali Gürbüz'ün biliyorsun ligde 2 galibiyeti var. Manavgat ve son ayak 5. ayakta Yunus Emre'de 2 kez Orhan Okulu'nun yine benzer durumda söz konusu. Acaba bu rekabeti de oluşturabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Ali Gürbüz'ün bunun yanında Tarık Savran adına görüşüyor. bu yılki yağlı güreşlerde 6 başpehlivanlığı bulunuyor. En çok başpehlivanlık elde eden güreşçilerden biri bu yıl Ali Gürbüz. Yarı finalde biraz sonra Yusuf Can Zeybek'le kozlarını paylaşacak. Korkutelili 36 yaşında Ali Gürbüz 1.97 boyu aynı uzun. Antalya Döşemealtı Belediyesi Spor Kulübü'nde güreşiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Antalyalı yine bir başka Antalyalı Kepezli Antalya Büyükşehir Belediyesi Asasspor'un güreşçisi Yusuf Can Zeybek. Arada dikkat çekici bir boy farkı var. Aynı zamanda Antalya Sevgi Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. Cumhuriyetimizin çeyrek finalde biliyorsun Ertuğrul Dağ Devren'le karşılaşmıştı Yusuf Can Zeybek. İki güreşçi arasında da boy farkı vardı ama puanlamada Yusuf Can Zeybek Ertuğrul Dağ Devren'i mağlup etti. Yarı finale adını yazdırdı. Müsabakanın başlarında Ali Gürbüz'ün rakibi Mustafa Doğan Özkaya da onu bir hayli zorlamıştı. Yine benzer boy farkı bu iki başpehlivan arasında da vardı. İşte Orhan Okulu ekranlarınızda. Şampiyon. Lig şampiyonu Orhan Okulu. Muratpaşa Belediyesi'nde güreşiyor. O da Antalyalı, Kumlucalı. 3 Antalyalı, bir İzmitli. Yani Karamürselli düzeltiyorum. Orhan Okulu'nun da az önce ifade ettiğim gibi CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2 birinciliği var. Sadece 6. ayakta Yunus Emre Yuntağ'ındaki Yunus Emre Yağlı Güreşlerinde kürsüde yer alamamıştı. 7 ayağın 6'sında burada da yarı final görerek kürsüde yer alarak dikkat çekici bir başarı ortaya koymuş durumda Orhan Okulu. Seka Park ve Şahin Bey'de başpehlivan olmuştu Orhan Okulu. Biliyorsun Elmalı'da da 6 kez üst üste başpehlivan oldu ve burada da 3 kez başpehlivan oldu. Kurtdere'de de o da altın kemerin sürekli sahibi oldu Kurtdere'de. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent
ve Hüseyin Gümüşalan bu yıl üçüncülüklere abone. En çok kürsüde yer almanın başarısı gösteren baş veliahtlardan biri aynı zamanda ama o da bir hayli uzun boylu, 2 metre boyunda. Yarı finallerin gediklisi. Bakalım bu organizasyonda kürsünün hangi basamağında yer alacak Hüseyin Gümüşalan. İstanbul bölgesinden Yusuf Atılgan Hocam yapacaklarını arz edelim. Evet, değerli izleyiciler, baş pehlivanlarımız 63. geleneksel Kurtdere Er Meydanı'nda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 7. etabı. Kurtdere Er Meydanı'nda görüyorsunuz, resim gibi dizildiler. Baş pehlivanlık İşte baş pehlivanlık final yolu da ekranlarınıza geliyor. Ali Gürbüz çeyrek finalde Mustafa Dağın Özkay'ı yendi. Yusuf Can Zeybek Ertuğrul Dağdeviren'e üstünlük sağladı. Yarı finalde eşleştiler. Hüseyin Gümüşalan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni 8. sırada tamamlayan ve Kırkpınar'da gelecek yıl seri başı olma fırsatı bulan genç başpehlivan Serdar Yıldırım'ı yendi çeyrek finalde. Orhan Okulu Fatih Atlı'ya üstünlük sağladı. Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 7. ayağın, son ayağın Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin baş pehlivanı olmak için finalde mücadele edecek. Yarı finalistler ekranlarınızda. Suyun durgun akarından, insanın yere bakanından korkun. İtimatı lütuf sanıp borca sarılma, bir gün isterler sakın darılma. Rast giderse işin mermere geçer dişin. Rast gitmezse işin valla kaymak yirken kırılır dişin. Soğuk acı sulardan içmeyen, Erlik Meydanı'nda adı geçmeyen, evde avradına sözü geçmeyen, horoz gezip tavuk ötmüşe benzer. Fele Usta'yı unutmadık değil mi? Fele Usta'yı. Bir alkış istiyorum Fele Usta için. Gün oldu Aliço, gün oldu Mümin, Okyanus'ta Yusuf, karada Emin. Beklerken Kartancı'yı Karahmet'im, Pirlerhanesi'nden çıka geldi Kurtdereli Mehmet'im. Adalı kardeşi Dereli Mehmet, Bekir'in kazığından koptu kıyamet. Koca Filiz, Kara İbo, Toros Kaptanı Cengiz, Karahmet, Rabbim, Allah'ım selamımı, Fatiha'mı onlara ilet. Minareden ezan sesleri midir gelen, 40 davulun sesi midir, yoksa koca Yusuf mudur eğlenen? Kurtdere Er Meydanı kaynıyor, Mehmet Ali Yağcı mıdır gelen? Hey! Bire Kurtdereli uyuyor musun? Kurtdere Er Meydanı'nda kıran kırana güreşler var. Duymuyor musun? Emin Ger coşturuyor. Saygılarımı sunuyorum. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Baş pehlivanlarımıza o güzel ellerinizi aldayın son kez. Dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Baş
Başpehlivanlar salavatlandıktan sonra er meydanına salınıyorlar. Ali Gürbüz ekranlarınızda. ...2011, 2012, 2019, 2021... Kırkpınar Başpehlivanı. Son 5 yılda en çok burada kürsü gören Başpehlivan. Bunların ikisinde kürsünün en üst basamağındaydı. Orhan Okulu'nun geçtiğimiz yıllarda 2015, 2016 ve 2017 yıllarında üst üste başpehlivanlıkları var. Burada Kurtdereli'de Yusuf Can Zeybek'in son 2 başpehlivanlıkta finalde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl kazanmıştı Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek. Hüseyin Gümüşalan paşa bağını kontrol ediyor. Biraz gecikmemiş mi? Evet. Belki bir sıkıntı yaşadı. Evet. Bir sorun vardı. Bir Bununla test ilgili etti. Baktı ki gevşek. Bu arada 10 Eylül Pazar günü Kahramanmaraş'ta şalvar güreşi Türkiye Şampiyonası yapılacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş ve Başkan Vekili Sayın Şahin Opur başkanlığında tertip edecek. Ve depremde kaybetmiş olduğumuz, yitirmiş olduğumuz güreşçi kardeşlerimizin ismine atfen tertip edilecek. Bu önemli organizasyonu anons etmek istedim. Yusuf Can Zeybek'in başındaki sargı da ayrıca kontrol ediliyor. Belki buna ihtiyaç duymadan müsabakaya başlayabilecek. Eğer kanaması yoksa herhangi bir sıkıntı yok. Finale kadar röportaj vermiyor. Bu tür sargılar bile onu mental Rahatsız olarak ediyor olabilir. Kesinlikle öyle. Hüseyin Gümüşalan halen paçalarını bağlamaya devam ediyor. Minder güreşinde de dizi sakat olmasına rağmen dizlik takmadan rahatsızlık duyan güreşçiler de vardı benim dönemimde. Ali Gürbüz bir kez daha ekranlarınızda. Yusuf Can Zeybek üst üste 3. kez finalde yer alabilecek mi? Kurtdereli'de hep birlikte göreceğiz Kırkpınar Başpehlivanı. Bunu çok istediğini biliyoruz. Seka Park'ta finaldeydi Yusuf Can Zeybek. Orhan Okulu'ya yenilmişti. Bunun yanında 4'te başpehlivanlığı var. Diğer yağlı güreşlerde Kırkpınar dahil. Samsun'da Alaçam yağlı güreşlerinde, Kocaeli'de Ergeleci İbrahim yağlı güreşlerinde ve Çanakkale'de Çan yağlı güreşlerinde. Hüseyin Gümüşalan, bu da ekranlarınızda. Kürsü başarıları yanı sıra Yalova Hersek ve İstanbul Kağıthane başpehlivanlıkları dikkat çekiyor. Bu yıl geride kalan güreşlerde Hüseyin Gümüşalan'ın. Evet. Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası 7 Eylül Perşembe günü Tokat Almus'ta yapılacak. Şampiyonalar artık hafta içerisinde oldukça sıklaştı. Hafta sonunun o yoğun temposu trafiğinden. Orhan Okulu'nun bu yılki 3 başpehlivanların ikisi ligde, lig dışındaki başpehlivanlığı evinde Muratpaşa'da. Kendi evinde. Hüseyin Gümüşalan paçalarını bağladı. Peşreve'de hemen döndü. Rakibi Orhan Okulu. Ali Gürbüz ve Yusuf Can Zeybek biraz daha erken başlayacaklar gibi görülüyor.
peşrevi tamamladılar. Orhan Okulu tabii Hüseyin Gümüşalan'ı bekledi. Onlar da peşrevi tamamlayacaklar. Bunların müsabakası da o peşrevi tamamladıktan sonra başlayacak. Çok dikkatli hem Ali Gürbüz'de hem Yusuf Can Zeybek'te Orhan ve Hüseyin peşrev yaparlarken onlar müsabakalarına başladılar. Yarı finaldeki müsabakalar işte bölünmüş ekranımızda ekranlarınıza geliyor. Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu müsabakası da başladı. Teşref sonrasında. Hemen Yusuf Can Zeybek'ten kasnağa yönelik hamleler dikkat çekiyor. Benzer hamleler Orhan Okulu'dan da geliyor. Sertelenselerle yıpratıyorlar birbirlerini Hüseyin Gümüşalan'la Orhan Okulu. İşte kasnağa daha kolay ulaştı Orhan Okulu. Bilindik hamleleri bunlar. Hemen başlangıçta direksiyonu eline alma amacında. Biz çıraklık dönemimizde Ahmet Taşçı hocamızın bize ilk öğrettiği cümleyi telaffuz ettim. Ben de senden öğrendim. Estağfurullah. Recep Usta. Ustalarımızın ustasından öğrendiniz, evet. Ali Gürbüz dizledi. Yusuf Can Zeybek'in kasnağa yönelik hamlelerine dikkat çekiyor. Orhan Okulu çift el kasnakla asılma aşamasında. Geri adımları bir adım attı Hüseyin Gümüşalan. Benzer hamle Yusuf Can Zeybek'ten de geliyor. Arada boy farkı olan iki baş pehlivanın benzer hamleleri, daha uzun boylu olan baş pehlivana yönelik hamleleri dikkat çekiyor. Aynı hamleler yaklaşık. Uzaklaştırdı Ali Gürbüz kendisini rakibinden ama sonrasında Yusuf Can Zeybek yine kasnağa yöneldi. Dizledi. İki baş pehlivanda Ali Gürbüz de kasnağa ulaşıyor ama Yusuf Can Zeybek izin vermiyor. Paçaya doğru dönen hamlesi Yusuf Can Zeybek'in dikkat çekiyor. Orhan Okulu yakaladı kasnağı. Sonrasında da söküldü. Bir el kasnakta, bir el paçaya doğru hamleler Yusuf Can Zeybek'ten dikkat çekiyor. Orhan Okulu kasnağı kaptırmış durumda.
İran hareketlendi her iki müsabakada. Hüseyin Gümüşalan'dan paça yönelik hamleler dikkat çekiyor. Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu'nun geri adımladığını nadiren görebilirsiniz. Şu anlardan biri yaşandı. Paşadan yakaladı Orhan Okulu. Bariyerlere doğru sürüklüyor. Duruluyor. Bu bölümde müsabaka. Er meydanında makul bir noktada devam edecek karşılaşma. Devam edin, başpehlivanlar güreşiyor. Orhan Okulu yine kasnağı elde etti. Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu mücadelesinde erken bir galibiyet çıkabilir eğer ikisi de risk alırsa, çünkü karşılıklı kasnak ve paça hamlelerini gözlemliyoruz Faruk Mutkan. Ben Kırkpınar'da İsmail Balaban'la yaptığı mücadelede yarı final müsabakasında Hüseyin Gümüşalan'ın puanlamada hatta aceleci davrandığına kanaat getirmiştik hatırlarsan. Aslında sabırlı. Fakat gidiş gerçekten de bu gibi görülüyor. Özellikle Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu karşılaşmasında. Paçaya hamle, kasna hamle. Yusufcan Zeybek çok hareketli. Dizleri üzerinde iki baş pehlivanda. İki taraf için de çok zorlu kapışma. Hem Ali Gürbüz hem de Yusufcan Zeybek özelinde. Eğer Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu mücadelesi erken nihayete ererse final özelinde biraz daha avantajı sağlayabilirler. Aynı öngörüm Ali Gürbüz ve Yusufcan Zeybek mücadelesinde de erken bir galibiyet söz konusu olursa Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu mücadelesinin puanlamaya doğru evrildiği takdirde avantajı eline geçebilir iki taraf özelinde de. Orhan gene klasik güreşine başladı Faruk. Yine rakibinin göğsüne kafayı dayadı. Sürekli kasnaktan çalışmak arzusu. Benzer karşılıklar alıyor ama bu müsabakada Hüseyin Gümüşalan da belki şimdi kasnağı teslim etti ama geri adım atmıyor. Güreşte en önemli ayrıntı bu, kasnağı teslim edersin. Mustafa Taş bunu çok iyi yapıyor. Kasnaklarını veriyor ama asla geri adım atmaz. Boyundurukla söktü Hüseyin Gümüşalan. Şifa bekleyen değerli pehlivanımız Behlullah Sarıhan'la güreşe sokuyor. Tevfik Gül'den Serhat Şehri Edir. Bugün burada annem Nazariyat'la güreşe sokuyor. Serhat Abay, Denizli Acıklı. Final müsabakasını Çankırı Belediyesi hakemlerimizden Sayın İsmail Yılmaz. Bez molası aldılar Yusufcan Zeybek'le Ali Gürbüz. Orhan Okulu yüklendi. Bir iki küçük de olsa adımladı. Geriye doğru Hüseyin Gümüşalan. Pehlivan! Havada kartal! Kanadını kartal! Pençeliyle kısmet bir dar! Pehlivanım! Sen de maçını kurtarırsan kurtar! Kurtaramazsan sızdır! Kurt elini! Dizi üzerinde iki baş pehlivanda
Arkasına geçme çabasındaydı. Paçaya doğru hamle yaptı. Şimdi yakaladı Ali Gürbüz. Karşılama çabasında Yusufcan Zeybek. Ali Gürbüz yakalıyor. Sonrasında bırakıyor. Ali Gürbüz de doğrudan sonuca gitme gösterisinde bulunmadı mı? Kesinlikle bu hamleleri bu doğrultudaydı. Çok güçlü ataklar sergiliyor. Yusufcan Zeybek'in başında bir kaşında bir açılma vardı. Evet. Biliyorsun, o bandı çıkardı. Tabii o kafaları dayadıkları zaman o yeri açıldı. Tekrar tedavi yapılacak. Yine sağlık ekipleri müdahalede bulunuyor. Yusufcan Zeybek'e. ...15 dakikayı geride bıraktık. Peşteviç'in salındığından bu yana, salavatlandıktan bu yana başpehlivanlar. Evet değerli gösteriler, saygılar misafirlerimiz. Şu anda 12. dakika müsabakanın başlamasından bu yana Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu karşılaşmasında. Yusufcan Zeybek için sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. çok değerli birbirinden Sert elenseler her iki başpehlivandan da. Türkiye'de yapılmış değerli ülkelerin, bakanların, il spor başkanım, sayın valilerim ve tüm güreşçilerden hepinizi Kayseri Başkanımız ve Büyükşehir Belediyesi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Boyundurukta tutuyor Hüseyin Gümüşalan, bariyerlere kadar geldiler. Yine Er Meydanı'nın makul bir başka noktasında müsabakaya devam edecekler. Onlar da bir bez molası aldılar. Bu arada hem Hüseyin Gümüşalan hem Orhan Okulu Yusufcan Zeybek için sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yine bir sargıyla mücadeleyi sürdürecek gibi görülüyor. Yapılan müdahaleden bunu anlıyoruz. Evet, güreşlerimiz Kırakkırı'na geçiyor. Lig güreşlerinin sonuncusu 2024 Kırkpınar güreşlerinin baş pehlivanlarında belirlenecek güreşlerimiz hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Muamele ve şu anda paçadan yakalamış durumda. O da künde pozisyonunu aldı şu anda. Orhan Okulu bacakları arasında zor durumda şu anda ama kurtarıyor kendisini. Sonrasında yüklendi. Bir kez daha paça ve kasnaktan hamleyle. Sonrasında yine kündeye gitti. Bacaktan yakalamış durumda Orhan Okulu. Boyundurukla karşılık verme çabasında Hüseyin Gümüşalan. Şimdi bir adım daha atladı ama devamı gelmedi. Bir kontrol oyun daha gelebilir, kazanıyor Hüseyin Gümüşalan. Müthiş bir hamleyle kazanıyor Hüseyin Gümüşalan. Bir kontrol hücum yapabilir dedim. Hüseyin Gümüşalan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu'yu saf dışı bırakarak adını finale yazdıran ilk başpehlivan oldu. Ali Gürbüz de maç bitti. Onu da sakatlandığı için bıraktı. Yani doktorlar güreşmesine izin vermedi Yusufcan Zeybek'e. Ali Gürbüz de adını finale yazdırıyor. Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu'yu saf dışı bırakıyor. Finalistler belli. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan. Faruk, Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu mücadelesi ekranlarınıza geldiği vakit orada Hüseyin'in çok güzel bir çangalı var. O bitirici darbesi sağ ayağıyla, bakın sağ eli kasnakta.
Ayağını kurtardığı anda bir anda kontra hücum yaptı Hüseyin Gümüşalan. Sağ ayağıyla da bakın o bitirici darbesi tam burada. Çangalı görüyorsun değil mi? Ne kadar etkili bir çangal. İşte bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Boyunun avantajını iyi kullanıyor. Ama Orhan Ukulu da avantajı eline geçirmişti. Bir anda paçayı çok güçlü yakaladı ama o kasnakları kaptırmış olması Hüseyin Gümüşalan'a avantaj sağladı. Ve Ali Gürbüz'ün galip ilan edildiği an doktorlar Yusuf Can Zeybek'in müsabakaya devam etmesine izin vermiyorlar. Hüseyin Gümüşal, Ertuğrul Dağdeviren'le yaptığı müsabakada başına bir darbe almıştı. Kaşında açılma vardı. Sonrasında müsabaka öncesinde bandajla kura çekimine katılmıştı. Müsabakadan hemen önce çıkardı ama kanama devam ediyordu. O kanama durduruldu fakat doktorlar müsabakaya devam etmesine izin vermedi. Yarı final müsabakaları çabuk tamamlandı. Yaklaşık 20 dakika kadar sürdü. Ve şimdi final heyecanı yaşayacağız. Hüseyin Gümüşalan'la Ali Gürbüz, işte final yolu da ekranlarınızda. Ali Gürbüz Mustafa Doğan Özkaya'yı yendikten sonra Yusuf Can Zeybek'e de yarı finalde üstünlük sağladı. Yusuf Can Zeybek yarı finalde doktor kararıyla müsabakaya çıkmasına izin ve müsabakaya devam etmesine izin verilmedi. Ali Gürbüz finalde rakibi Hüseyin Gümüşalan, çeyrek finalde Serdar Yıldırım'ı mağlup ettikten sonra, ki onu da çabuk kazanmıştı, kısa sürede galibiyete ulaşmıştı. Benzer galibiyete bu defa ilk şampiyonu Orhan Ukulu karşısında ulaştı. Üçüncülük içinde önemli bir avantaj elde etmiş durumda şu anda Hüseyin Gümüşalan. 10 puan elde etti. Yarı finalde kazanarak, adını finale yazdırarak Hüseyin Gümüşalan. Faruk, çok enteresan. Bakalım Ali Gürbüz Orhan Okulu'nun ligdeki rekorunu kırabilecek mi? Orhan Okulu 2 galibiyette kaldı. Orhan Okulu 3. Ali Gürbüz 3. galibiyete gidebilecek mi? Onu hep birlikte izleyeceğiz. Hem Hüseyin Gümüşalan hem Yusuf Can Zeybek ligde 40 puanla sıralanıyorlar. Ama Hüseyin Gümüşalan için şimdi bunu 56'ya çıkartma fırsatına sahip. Düzeltiyorum, 46'ya çıkarma fırsatına sahip ve 3. sıraya yerleşme fırsatına sahip. Bunu başarabilecek mi? Ali Gürbüz karşısında hep birlikte göreceğiz. Üstad Hüsnü Kaftan'ın da ifade ettiği gibi hem Ali Gürbüz'ün hem Orhan Okulu'nun CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde 7 ayaktan 4'ünde başpehlivanlık elde ettiklerini görüyoruz. İkisini Ali Gürbüz, ikisini Orhan Okulu elde etmişti. Ali Gürbüz Hüseyin Gümüşalan'ı finalde yenerek 3 başpehlivanlığa ulaşabilecek mi? Bunu final müsabakası sonrasında göreceğiz. Faruk, istersen hemen bu arada ligdeki puan durumundan bahsedelim. Birazdan bahsederiz Hüsnü Kaftan. Çünkü şu anda bir röportajımız var. Söz Fatih Ata'da. Faruk Mutkan, teşekkür ediyoruz. Dünya Etno Spor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan yanımızda, güreşlere katıldılar. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Kurtdere'deyiz. Çok güzel güreşler var. Neler söylemek istersiniz? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle TRT'ye canlı yayınından ve takibinden dolayı da teşekkür ediyorum. Her geçen sene yağlı güreşlerde ilginin, teveccühün, kalitenin arttığını görüyoruz. Seyir zevkinin arttığını görüyoruz. Yeni kurulan bir geleneksel güreşler federasyonumuz var. Yıllardır böyle bir federasyon olması gerektiğini konuştuk ve sonunda başardık diyebiliriz. Ve geleneksel güreşleri bünyesinde barındıran böyle bir federasyonda ister istemez yağlı güreşin ağırlığının olduğunu görüyoruz. Ve böylelikle aslında yağlı güreşin kendi güçlü yapısına kavuşmasının bir ön adımı olmuş oldu. Ve yeni gelen federasyon böylelikle özgüvenle yeni kararlar aldı. Bu lig bunun ilk adımlarından bir tanesi. Sponsorlukla beraber geldi. Maddi destekler, maddi ödüller çok daha fazla arttı. Yani en ufaktan en büyüğüne kadar bu güreşlere katılan herkesin bir şekilde bu pastadan pay alması sağlandı. Bu hem alttaki hem üstteki güreşlerdeki seyir zevkini de artırdı. Bugün burada ki güreşlerde bunu seyircilerimiz de görmüştür. Dolayısıyla iyi yoldayız, doğru yoldayız. Yağlı güreşlerimizin çok daha güzel günlerini göreceğiz. Çok daha güzel er meydanlarında bu güreşlerin yapıldığına şahit olacağız. Biz sadece her sene katılabildiğimiz düzeyde bunlara katılarak bu
istikrarı korumaya, bu yükselişin sürmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dünya Atlı Spor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'la beraberdik. Söz Faruk Mutkan'da. Orhan Okulu şampiyonluğunu ilan etmişti zaten. Hüseyin Gümüşalan yarı finalde üstünlük sağladı Orhan Okulu'ya. Ali Gürbüz ikinciliği garanti. Orhan Okulu'nun CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'ndeki şampiyonluğuna lig ikincisi olarak 3 başpehlivanlıkla karşılık verip veremeyeceğini Hüseyin Gümüşalan karşısındaki final müsabakası sonrasında göreceğiz. Puan tablosuyla ilgili detaylar için bir kez daha Hüsnü Kaftan'dayız. Faruk, Orhan Okulu biliyorsun 71 puanda kaldı ama liderliğini son haftaya kadar sürdürdü. Ali Gürbüz puanını 56'ya çıkarttı. Serhat Gökmen 42'de kaldı 3. sırada. Yusuf Can Zeybek 40 puanda kaldı. Hüseyin Gümüşalan 42 puana çıktı. Hem Yusuf Can Zeybek'in üzerine çıktı. Eğer Hüseyin Gümüşalan final maçını alırsa 3. sıraya yerleşmesi bile söz konusu. Hüseyin Gümüşalan'ın 42 puanı var. İsmail Balaban 38'de kaldı. İsmail Kaş 36'da kaldı. Serdar Yıldırım 30 puana sahip. Yani ilk 8 sıra gelecek yıl Kırkpınar'da A torbasında yer alacak 8 baş pehlivan kesinleşmiş oldu şu ana kadar. Gerçi 24 baş pehlivan belli olmuştu. Teşekkürler Hüsnü Kaftan. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan finali biraz sonra başlayacak. CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi bu final müsabakasıyla tamamlanmış olacak. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde baş pehlivan Hüseyin Gümüşalan mı, Ali Gürbüz mü olacak? Hep birlikte öğreneceğiz. İşte Er Meydanı'ndan görüntü ekranlarınıza yansıyor. Çok acele Er Meydanı'na geliyoruz. Pehlivanlık final müsabakasını beklerken büyük heyecanın yaşandığı alt boylardaki ligdeki son durumu şimdi bir gözden geçirelim. Son duruma bir bakalım. Baş 6 ile başlayacağız. Rehberimiz Şener Sar. Evet Sayın Mutkan, baş altında ikinci başa çıkan birincisi biliyorsunuz Hamza Özkaradenizli 47 puanla. İkincisi Metin Alparslan Temizce, o da 42 puanla garantilemiş oldu. Yani şu anda yapacağı maç formalite maçı, rakibinden 3 puan önde final yapacağı Yıldıray Pala ile ilgili. Yani o da baş pehlivanlığa yükselmiş oluyor. Yani lig güreşinin 7 ayaklı lig güreşinin sonucunda 2 tane baş altından başa çıkacak sporcu vardı. Bunlardan ilki Hamza Özkaradeniz hak etti. İkincisi de Metin Alparslan Temizce, Sakarya Hendek Belediyesi'nin pehlivanı. Yine Hamza Özkaradeniz'de Kocaeli Büyükşehir Kağıt Spor Kulübü pehlivanı. İki sporcumuz da başa yükselmiş oldu. Önümüzdeki haftadan itibaren güreşlerde baş pehlivanla güreşmeye hak kazanmışlardır. Büyük ortada yine Rıza Durmuş 48 puanda, Mehmet Kırat 46 puanda. İmran Vardi final yapıyor şu anda, puanını yükseltebilir. Burada son 3. artık belirleyici olacak. Yani burada Emre Duman çıkacak mı ya da
Burak Bozkurt mu devam edecek? Bunun sonucunu birazdan göreceğiz Sayın Mutkan. Çünkü büyük orta pehlivanları daha salınmadı. Şu anda küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy final müsabakaları salınacak şu anda. Meydanda gördüğünüz deste orta boy, deste büyük boy pehlivanları, deste küçük, deste orta boy pehlivanları devam ediyor. Deste büyük boy finali sonuçlandı. Yusuf İslam Taş birinci oldu kategorisinde. Müsabakalarımız devam ediyor. Zaman zaman sonuçları değerli güreş severlere bildireceğiz ve burada önemli olan lig önemli burada. Gerçekten yani kürsü yapıp da ligde boy atlayamayan sporcular var. Mesela kürsü yapıyor, birinci veya ikinci oluyor ama toplamış olduğu 7 ayaklı güreşin sonucunda bir üst kategoriye yükselemiyor. Yani burada madalya alabiliyor ama ligin belirleyici olan son ayağı bu toplamış olduğu 7 ayakta toplamış olduğu puanlar sporcuyu bir üst kategoriye yani toz koparan teşvik 1, teşvik 2 ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta, büyük boy, büyük ortalarda ilk 4 sporcular toplamış olduğu puanlar sonucunda bir üst kategoriye yükseliyor. Küçük orta, küçük boyda yine X8'de klasmanda puan sonucunda X8'de toplamış olduğu puanlarla beraber bir üst kategori yani küçük orta büyük boya güreşmeye hak kazanıyor. Gerçekten Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş bu lig ayağı müsabakaları gerçekten çok renk verdi, kalite verdi, izleyicilere büyük bir şevk verdi. Yani şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten güzel müsabakalar oldu. 3 günden beri buradayız. Yani alt boylardan baş altı boyuna kadar harika maçlar oldu. Zeytinyağlı evlilik emekleri sahibi iş adamı Sayın Galip Selçuk adına güreş yapıyor. Söz bir kez daha Fatih Ata'da. Faruk Mutkan teşekkürler. Baş pehlivanlık final öncesi röportajlarımız devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Sayın Dinçer Orkan'la beraberiz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Bu güreşlerin oluşmasında çok büyük emekleriniz var ve gerçekten muhteşem bir atmosferde güreşler yapılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz Kurtdereli Mehmet güreşlerini? Evet, bir kere öncelikle burada bulunduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten 2 senedir TRT mükemmel bir yayın yapıyor. Bu yayıncılıktan ötürü de çok teşekkür ederim. Biz bu yıl 63.sini düzenliyoruz. Biz tabii şunu diyemiyoruz, 600 yıllık veya 700 yıllık diyemiyoruz ama şu bir net ki Türkiye'de yağlı güreşlerinin en iyi organizasyonu biz yapıyoruz. Biz bu konuda iddialıyız. Ve şu ana kadar gelen katılımcılar olsun, davetler olsun, konuklar olsun bunların geri dönüşü bize hakikaten çok olumlu ve güzel. Biz bunu başarmaya çalışıyoruz. Bunun yıllar öncesinde inanın güreşçilerin duş alacağı bir yeri bile yoktu. Yani şu saha çok önemli mesela. Zemini biz bunu 5 ay 6 ay öncesinden başlıyoruz düzenlemeye. Ve 2 gündür hep bir bakıyorum güreşçilerimiz söyledi zemini çok beğendiler. Yani aynı sünger gibi. Çünkü Allah muhafaza oyun yaparken filan ayağı bükülür, kırılır Allah muhafaza. Bunları önlemek adına bizim için saha çok önemliydi. İşte tören alanı olsun, lavaboların olduğu yerler olsun hakikaten hepsini en iyi organize olduk. Çok güzel yaptık. Bir de buna en güzel katkı gelen misafirlerimiz yaptı. Hakikaten ben çok onur oldum. Geçen sene de katılmıştı eski Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar. Bu sene de çok illa geldi. Çok hakikaten ikna ettik. Çok şükür de geldi. Onun olması. Cumhurbaşkanımızın oğlu Başkanımız Bilal Erdoğan Başkanımız burada. Birçok milletvekilimiz, başkanlarımız burada. Biz onlarla tabii çok mutlu oluyoruz. Bizim için ben hep söylüyorum. Zaten Cuma günü basın toplantısında da söyledim. Bu Karesi'nin düğünü. Bizim için bu çok önemli. Düğün biliyorsun gelen misafirli oluyor. Bakıyorsun harika böyle. Yani şu kalabalığa bakın, şu güzelliğe bakın. Problemsiz, sorunsuz güreşlerimiz de oluyor. İnşallah biraz sonra baş güreşlerinde de finali seyredeceğiz. Ondan sonrasında da inşallah programları tamamlayacağız. Senesine de ya nasip diyeceğiz inşallah. Başkanım inşallah gelecek sene burada sağ salim görüşmek dileğiyle diyelim. Muhakkak ben inanın emeğinizden ötürü, katkılarınızdan ötürü çok memnunum. Yani sizi seyrederken de büyük keyif alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkürler başkanım. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Karesi Belediye Başkanı Sayın Dinçer Orkan'la beraberdik. Söz Faruk Mutkan'da.
Başpehlivanlıkta final mücadelesini bekliyoruz. Bir kez daha Şener Sarı aktarıyoruz sözü. Baş altında final müsabakası yapılacak. Final müsabakasında Metin Alparslan Temizce ile Yıldıray Pala arasında olacak. Tabii ki bu müsabakanın, bir düzeltme yapıyorum burada, kazananı baş pehlivanlığa yükselecek. Sayın seyircilerimize buradan tekrar bildirmek istiyorum. Hamza Özkaradeniz'in durumu garanti mi? Evet. Ama o final müsabakasının sonucuna göre ikinciliğe girilebilir ama yeterli değil mi? Evet, yeterli. Evet, 510 metrekare parsellerimizin her birisi 399.000 TL. Tapu masrafı yine bize ait değerli izleyenler. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle. Şu anda hemen arayın. Burada 41 parsel var. Belki bir ayda bitecek, belki 10 günde bitecek. Çünkü konum olarak güzel. Şu anda ben Kadastro yolunun üzerindeyim. Kadastro yoluna cephe. Evet, baktığımız zaman Evreşe beldesine yaklaşık 10 dakika mesafede ve Bayramiçi köyüne de yaklaşık bir 3-4 dakika mesafede. Güzel konumda dediğim gibi, manzarası güzel. 0212 594 4 594 telefon numaramız. 0212 594 4 594. Arayın, bilgi alın, yerinizi ayırttırın. Ücretsiz servislerimiz var. Her pazar Beylikdüzü'nden saat 11'de Cumhuriyet Durağı'na yakın ofisimiz var. Ekin Gayrimenkul, oradan kalkıyoruz. Gelin, yerinizi ayırttırın. 0212 594 4 594. Evet, numaramızı verdik değerli izleyenler. Şu anda bunun tanıtımı radyomuz Radyo Ekin 94.4'te Ekin TV ekranlarında dönmeye başladı. Bu projede de yerinizi almak istiyorsanız, kazançlı bir alışveriş yapmak istiyorsanız Ekin Gayrimenkul'ü tercih etmenizi öneriyorum. Pazar günleri ben de geliyorum. Sunumda yine ben de varım. Tapuda ben de varım. Ne yapıyoruz? Geldiniz diyelim. Pazar günü beğendiniz. Yeri hoşunuza gitti. Bu sesler zaten dediğim gibi huzur veriyor. Hemen pazartesi girişlerimizi yapıyoruz. Çarşamba günü tapunuzu Gelibolu Tapu Dairesi'nden alıyorsunuz. Tekrar ben numaramızı vermek istiyorum. 0212 594 4 594. 510 metrekare. Evet, her birisi 510 metrekare. Bir hayal kurun. Buraya bir bungalov olduğunu düşünün. Doğa evi düşünün ve bahçeniz, geniş bir bahçeniz var. Burada çoluk çocuk geldiniz, pikniğinizi yapıyorsunuz. Gerçekten tam bir köy havası, Anadolu havası. Özellikle bu kaynak suyu muhteşem bir tadı var. Bunu ben anlatıyorum. Geldiğiniz zaman diyeceksiniz evet, aynen öyle. Ulaşım çok kolay. Dediğim gibi Evreşe beldesi de bundan önceki projemizde orada da satışlarımız oldu, alanlar oldu, kazananlar oldu. Evreşe beldesine 10 dakika mesafede, Bayramiçi köyüne, yani burası Gelibolu Bayramiçi köyü. Köye de yaklaşık bir 5 dakika mesafede arabayla. Arazinin başına kadar arabalarımızla gelebiliyoruz. İşte bu kadastro yolunun hemen yanında cephede 41 adet 510 metrekare var. Doğayla iç içe. Ağaçlar, oksijen, arka tarafımız orman. Buradaki manzara hiç kapanmayacak bir deniz manzarası var. Muhteşem dediğim gibi. 0212 594 4 594. Ekran altında fiyatımız da mevcut. Ben de söylüyorum, 399.000 TL. 0212 594 4 594. Bizi izlemeye devam edin. Finale giren koç yiğitlere alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, boylarında dereceye giren pehlivanlar. Protokol bölümünde yerlerinizi alınız. Lütfen siz kesinlikle kimse çıkmak yasaktır. Bu bağlamda ilk birde dereceye giren pehlivanlar çok üzere protokol bölümünde geliriz. Destek küçük boy puanlama saatiniz gelmiştir. Destek küçük boy. Şimdi ödül bölümü başlayınca değerli basın mensupları lütfen merdivenin ön bölümünde fotoğrafını alalım. Evet. Minik bir boyunda derece giren pehlivanlar kürsüye yanıma gelsin.
İlk birde dereceye giren pehlivanlar kürsüye. Arkadaşlar anonslara rica ederim. Zaman devam. 1-2, 1-2, kürsüye. Evet, adayları ve kumaları hazırlayalım. Evet, başaltı pehlivanları. Başaltı pehlivanları. Normal sırrı sana ses verir misiniz? Senevat olmak üzere ermeyin bununla. 1-2 boyundan dereceye giren pehlivanlar kalacak. Başaltını çağır, başaltını çağır. Hadi hava bozuyor, hadi. İlk bir oyunda dereceye giren pehlivanlar kürsüye. Evet, minik iki hazırlansın. Evet, başarılı pehlivanların size yapılan son anonsur. Evet, minik bir oyunda 3. Alper Kağan, Bursa Mustafa Kemalpaşa Belediyesi'nin pehlivanı 3. İşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın yuvası. Kurtdereli Mahallesi olarak geçiyor artık. Er Meydanı'nın hemen yanında ebedi istirahatgahında dinleniyor. Annesi ve babasıyla birlikte Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Türk yağlı güreşinin en önemli isimlerinden biri Kurtdereli. Türk yağlı güreşinin de yine önemli organizasyonlarından biri Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7. ve son ayağı burada düzenleniyor. Lig organizasyonu biraz sonra başlayacak. Finalle tamamlanacak. Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu, Ali Gürbüz kozlarını paylaşacaklar. Orhan Okulu ve Yusufcan Zeybek kürsünün 3. basamağında olacaklar. İlk basamakta kim olacak? Bunu merakla bekliyoruz. Manavgat'ta başlamıştı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin heyecanı. İlk ayakta Ali Gürbüz ile Serhat Gökmen finaldeydi. Ali Gürbüz kazanmıştı. Orhan Okulu ve Tanju Gemici ki sakatlığı nedeniyle sezonu yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. İlk 24'ün dışında kaldı. Aslında önemli başarılara imza atıyordu. Tanju Gemici kürsü bu şekilde oluşmuştu ilk ayakta. İkinci ayağı Kocaeli ev sahipliği yaptı. Seka Park'taki yağlı güreşlerde. Orhan Okulu Yusufcan Zeybek'i finalde mağlup ederek ilk birinciliğini elde etti. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan kürsünün 3. basamağını paylaşmışlardı. 2 hafta sonra Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi yağlı güreşlerinde CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi heyecanı devam etti. Orada da Orhan Okulu finaldeydi. Bu defa rakibi Mehmet Yeşil'di. Mustafa Batu ve Hüseyin Gümüşalan yine kürsüyü oluşturan isimlerdi. Aybastı'ya gittik. Aybastı'da, Ordu'da Perşembe Yaylası yağlı güreşlerinde Mustafa Aybastı Perşembe Yaylası yağlı güreşlerinde Orhan Okulu yine finaldeydi. İsmail Balaban kazanmıştı. Mustafa Batu bir kez daha kürsü gördü. Serhat Gökmen yine aynı şekilde kürsüde olma başarısı gösterdi. Bursa'da 15. Sofuoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. ayağında Serhat Gökmen yine kürsüdeydi. Bu defa en üst basamağında. Orhan Okulu yine kürsüdeydi. Bu defa ikincilik basamağında. İsmail Koç ilk kez ve tek bir defa kürsüde yer aldı. Tıpkı Serdar Yıldırım gibi 3. basamağında. Son ayaktan bir adım önce Yunus Emre yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etmişti. Ali Gürbüz bir kez daha finalde üst üste 2. kez belki de 3. başpehlivanlığını elde edecek. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Hüseyin Gümüşalan bu yıl hep üçüncülükler beni buluyor şeklinde serzenişte bulundu. Hep kürsüde yer alma başarısı gösterdi ama bu defa finalde işte Ertuğrul Dağdeviren bu şekilde mağlup etmişti Serhat Gökmen'i. Orhan Okulu burada kılçıkla Abdullah Güngör'e üstünlük sağladı. Abdullah Güngör CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki 4 puanını bu organizasyondan elde etti. Fatih Aklı ve rakibi arasındaki mücadele. Osman Kan
İki teknik güreşçi burada adeta bir gösteride bulundular. Nasıl ki az önce Orhan Okulu bir kılçıkla kündeden kendisini kurtarıp kazandıysa, Fatih Atlı da benzer başarıyı genç başpehlivandan, genç başpehlivan karşısında elde etti. Yusuf Can Zeybek paça kazıkla sonuca gidiyor. Mustafa Doğan Özkaya doğrusu Yıldır'a yakın karşısında dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Ali Gürbüz karşısında da son derece etkiliydi. Yıldır'a Yakın'ın umutlarının bitirdiği andı. 25. sırada kaldı Yıldır'a Yakın. 24. sırada yer alan başpehlivan Mustafa Arslan oldu. O da belki yenildi son 16 turunda, 32 turunda. Son 16 turunda. Ama ilk 24'te belirlenmiş oldu böylece. Serdar Yıldırım işte adını çeyrek finale yazdırdı. Bir kürsüsü var CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde. Bu da müthiş hamlesi Ali Gürbüz'ün İsmail Koç karşısında bir hayli uzamıştı mücadele. Bir önceki ayakta Manisa'da Hyundai Ağlı güreşlerinde Ali Gürbüz ve İsmail Koç finalde karşılaşmışlardı. Bu defa çeyrek finalde, düzeltiyorum, son 16 turunda kozlarını paylaştılar. Hüseyin Gümüşalan etkileyici performansına Serdar Yıldırım karşısında da dikkat devam etti. Genç başpehlivan 8. sırada kaldı ama Ertuğrul Dağdeviren'in ve Fatih Atlı'nın çeyrek finalde mağlup olmasıyla işte İç kasık ters paça. Çok güçlü. Çok etkili bir oyun Hüseyin Gümüşalan etkin bir şekilde uyguluyor. Üçüncülere bronz madalya. Buyurun başkanım. İkinciye gümüş. Orhan Okulu'nun Fatih Atlı'ya üstünlük sağladığı an gerdanlamayla kazanmıştı Orhan Okulu. Çayır hakemi Abdülmuttalip Belek çok hakimdi ve çok kararlıydı. Evet. İnanarak çalmış düdüğü. Tutuşunun kurallara aykırı olduğu iddiasında Fatih Atlı ama hakem çok kararlı. Orhan Okulu'yu galip ilan ediyor ve sonrasında da Yaba'da. Ali Gürbüz, o da çok etkileyici bir performans ortaya koydu. Herkes ters taraftan arkasına geçmesini beklerken Mustafa Doğan Özkaya da o beklentilerin dışında hareket etti. İlk teselliyi hemen yener yenmez, üstünlük sağlar sağlamaz Ali Gürbüz yaptı Mustafa Doğan Özkaya karşısında. Başının bulunduğu taraftan kendi sağından dönmesi daha çok beklenirdi. Doğrusu olan da buydu ama ezber bozmak, Ali Gürbüz gibi başpehlivanlara işte o yakışıyor. O onlara özgün. Burada Yusuf Can Zeybek, o da yine etkili bir oyunda bastırdı. Puanlamada Ertuğrul Dağdeviren'e üstünlük sağladı. Ustasının elini öptü. Podyum dışına attı. Ertuğrul Dağdeviren aslında normal sürede çok daha hareketliydi. Belki üstün diyebiliriz. Çünkü ama puanlamada Yusuf Can Zeybek farkını ortaya koydu. Hüseyin Gümüşalan burada daha zor pozisyondaydı ama sonrasında şu kasnaktaki hamlesi bırakıverdi Orhan Okulu. Ardından da bu çangal, boyu da çok uzun, Orhan Okulu'ya üstünlük sağlıyor bu şekilde. Hüseyin Gümüşalan yarı finalde Orhan Okulu'yu mağlup etti. Çok sevindi ama nasıl sevinmesin ki, finale çıkıyor. Orhan Okulu gibi süperstar bir başpehlivanı, CV Enerji Ağlı Güreş Ligi'li uzak ara şampiyonluğunu yenmek tabii kariyeri adına da önemli bir galibiyetti. Final özelliğinin dışında bu cümle. Yusuf Can Zeybek sakatlık geçirdi. Aslında bir önceki müsabakada kaşı açılmıştı. O müdahale sonrasında doktor izin vermedi. Müsabakaya devam edemedi Yusuf Can Zeybek ve Ali Gürbüz adını finale yazdıran diğer başpehlivan oldu. Hüseyin Gümüşalan ve Ali Gürbüz biraz sonra kozlarını paylaşacaklar.
CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu finalle tamamlanacak. İlk 24, ligden ilk 24 ilk hedefti tüm başpehlivanlar için. Önce burada yer almayı amaçladı başpehlivanlar ki ilk 24 gelecek yıl Kırkpınar'da doğrudan mücadele edecek. İlk 24'te yer alanlar daha sonrasında ise hedeflerini kendilerine uygun torbada bulabilmek olarak belirlediler. Ve elbette ki gözler öncelikle ilk 8'e çevrildi. İlk 8 önümüzdeki yıl Kırkpınar'da seri başı olma anlamına geliyordu. Zaten Orhan Okulu üstünlüğünü baştan kabul ettirdi rakiplerine. 7 organizasyonun 6'sında kürsüde yer almayı başardı. İkisinde başpehlivandı. 4'ünde finaldeydi. Etkileyici bir performans ortaya koydu. Orhan Okulu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ve şampiyonluğunu son ayak tamamlanmadan önce, hatta 6. ayak, son ayaktan bir önceki ayak tamamlanmadan önce ilan etti Orhan Okulu. Ali Gürbüz 2. sırada. Onun da Orhan Okulu'nun şampiyonluğuna ligde daha fazla başpehlivanlık elde ederek karşılık verme fırsatı var Hüseyin Gümüşalan karşısında kazanırsa. Bunun yanında Hüseyin Gümüşalan'ın da kazanması halinde ligi 3. sırada bitirme fırsatına sahip olduğunu ifade edelim. Serhat Gökmen, İsmail Balaban, İsmail Koç, Yusufcan Zeybek ve genç başpehlivan Serdar Yıldırım ilk 8'i oluşturuyor CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Cengizhan Şimşek ekranlarınızdaydı az önce. Kırkpınar'daki başpehlivanlık unvanı geri alınmış, Mustafa Taş'a verilmişti finaldeki rakibi. 3 aylıkta hak mahrumiyeti cezası almıştı. Doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle verilmişti bu ceza. Dolayısıyla sezona geç başladı, müsabakalara geç başladı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne de geç başlamıştı. Dolayısıyla ilk 24'ün dışında kaldı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Cengizhan Şimşek Kırkpınar'da eleme mücadelesi verecek. Bir röportajımız daha var. Faruk Muhtar'ım teşekkür ediyorum. Kurtareli Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde artık baş pehlivanlık final güreşindeyiz ve son bir final röportajımız var diyebiliriz. Çok değerli bir konuğumuz var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'la beraberiz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten muhteşem bir atmosfer, muhteşem güreşler ve muhteşem bir organizasyon. Kısaca bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Evet, yağlı güreş deyince Balıkesir'in bütün dinamikleri harekete geçiyor. Bugün birbirinden değerli konuklarla final güreşine kadar geldik. Evet, kıran kırana güreşler oluyor. Lig güreşlerin sonuncusu, 2 başpehlivan, lig şampiyonu ve Kırkpınar'a katılacak ilk 24. Bugün hepsi fikstür belli oldu. Final güreşinde de inşallah bakalım kim kazanacak diye bekliyoruz. Kıran kırana bir güreş olacak. Evet, ben bütün seyircinin ilgisine teşekkür ediyorum. Güreşler denince işte Türkiye bu aslında, mozaiği bu. Her kesimden insan var ve gerçek Balıkesir halkı burada ve bu vatandaşlar cumadan beri güreşleri seyrediyorlar. Sabahın 10'unda başlayıp şu anda akşamüstü saat 6'ya yaklaştı ve inanılmaz bir heyecan ve kalabalık var. Güreş seyircisi bir başka diyoruz biz. Heyecanla biz de bekliyoruz. Bakalım kim kazanacak? Gümüş mü kazanacak yoksa Gürbüz mü kazanacak? Bekliyoruz. Zor bir final olacak. Bunda şüphe yok ki seyircilerimiz de tıklım tıklım doldurdular tribünleri. Dün de belirtmiştiniz zaten muhteşem bir ilgi olduğunu, özellikle ligin gelmesiyle beraber yeni bir ivme kazandığını ve seyircinin de kıran kırana güreşleri takip ettiğini söylemiştiniz. Ama Balıkesir'e sadece bir güreş şehri veya sadece güreş seyircisiyle özdeşleştirebileceğimiz bir şehir değil. Tam bir spor şehri diyebiliriz aslında, değil mi? Tabii biz bundan bir hafta önce
Dünya Triatlon Şampiyonası'nı Balıkesir'de yaptık. Önümüzdeki hafta karate şampiyonasını yapacağız. Ondan önce yine minder güreşi yapmıştık. Birkaç ay önce boks Türkiye şampiyonasını yaptık. Balıkesir spor şehri diyoruz. Kendi öğrencilerimiz de, sporcularımız da katılıyor. Şu anda 420 Balıkesirli pehlivan güreşti burada. Türkiye'ye artık pehlivan yetiştiren bir şehir olduk. 17 ilçemizde güreş organizasyonu yapılıyor. Bunların hepsi de pehlivan yetiştiriyor. Ve Büyükşehir uhdesinde de bunları artık profesyonelliğe adım attırıyoruz. Yani biz güreşi seviyoruz, basketbolu seviyoruz, futbolu seviyoruz. Balıkesir'deki her öğrencinin 2 tanesinden 1 tanesi lisanslı spor yapıyor. Yani bu Türkiye ortalamasının neredeyse %17 Türkiye ortalaması. Baktığınız zaman %52'ye varan bir lisanslı sporcu var. Bu da hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün imkanları, hem şehrin ebeveyn dediğimiz velilerin desteklemesi. Biz de büyükşehir olarak her yere tesis açıyoruz. Ben buradan son konuşmacıyım herhalde. Cumhuriyetimizin 100. yılında da giriş olsun istiyorum bunu. Hazırlık yapıyoruz. Yani gerçek manada Cumhuriyeti içine sindirmiş ve vatanına, milletine bağlı insanların yetiştiği Kuvayi Milliye şehrinden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 100 yılımız kutlu olsun diyorum. Yeni 100 yılımız. Çok teşekkür ediyorum. O zaman Cumhuriyet'in yeni asrında Pehlivan Yatağı Balıkesir'de önümüzdeki sene görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. İyi olan kazansın diyorum pehlivanlarımız için. Çok teşekkürler başkanım. Ağzınıza sağlık. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'la beraberdik. Söz Faruk Mutkan'da. Teşekkürler Fatih Ata. Teşekkürler Sayın Başkan. Doğrusu keyifle takip ettiğimiz bir organizasyon oldu. Aklımızda ne kaldı bir soralım mı? Recep Tosun, senle başlayalım. Sonra Üstü Kaftan'a bu organizasyonda en çok akılda kalan ne oldu diye soralım. Ben güreş özelinde gireceğim. Tabii ki dünkü protesto güreşin önüne geçme desek eksik konuşmuş oluruz ama bugünkü mücadelelere bakıldığında hakikaten dünü unutturdu. Ben özellikle Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan finalinde birbirleri arasındaki rekabetin en üst seviyedeki bir karşılaşmayı burada anlatıp aktaracağız. Ben bu finali aslında çok da beklemiyordum. Ben Orhan Okul'un ve Yusuf Can Zeybek'in finalde karşılaşacağını öngörüsünde bulunmuştum ama yanıldım. Ben finalin kıran kırana bir finalin olacağını ve final özelinde bugünün öne çıkan karşılaşması olacağı kanaatindeyim. Yani tarihi bir finali anlatıyor olabiliriz az sonra. Türkiye Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitemiz tarafından bugün Şener Sar'a soralım. Onunla sen yoktun, sohbet ediyorduk. Bir tane isim söyle, bana favorini söyle dedim. Yusuf Can Zeybek ismini vermişti ama yine de kendisini tutamadı. İkinci isim de saydı. Kendisinden alalım o ikinci ismi de favori olarak. Ben Ali Gürbüz demiştim. Gerçekten güzel güreşler oldu. Baktığımız zaman mücadelelere harika güreşler oldu. Yusuf Can Zeybek de yine kaşı açıldı, sakatlığı oldu. Yani sonuçta baktığımız zaman benim için en çok göze batan şu oldu. Yani Osman Kan'ın güzel güreşleri oldu. Mustafa Doğan Özkaya'nın güzel güreşleri oldu. Serdar Yıldırım'ın güzel güreşleri oldu. Güzel mücadeleleri oldu. Yani korakor mücadeleler oldu. Yani aşağıdan yukarı baktığımız zaman yani çok güzel güreşler oldu. Tamam, ufak tefek bir protesto oldu ama bence o kadar güreşin önüne geçtiğini düşünmüyorum. Güzel mücadele oldu. Alt boylarda yine baş altı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük. Bu boylarda da tabii ki tur atlama, boy atlamalar var. Mücadele bakımından çok zevkli geçti. Seyir bakımından da bize seyir zevki verdi, anlatma zevki verdi. Benim diyeceklerim bu kadar sevgili Mutlu. Hüsnü Kaftan, sizin aklınızda en çok kalan detaylar nelerdi bu organizasyonla ilgili olarak? Şimdi organizasyon deyince Faruk, ben önce şundan bahsetmek istiyorum. Biz TRT'de biliyorsun ilk yıllarımızdan sonra meslek yıllarımızda
Kurtdere güreşlerine o zamanki yıllarda geldik. Çok dar imkanlardı. Burada bu güreşleri muhtarlık yapıyordu. Son derece kısıtlı imkanlar vardı. Yücel Yılmaz Karesi Belediye Başkanı oldu. 2014 yılında Karesi Belediye Başkanı oldu ve inanın yağlı güreşte çağ atladı Kurtdereli pehlivan güreşleri. Aynı zamanda Kırkpınar'a da örnek oldu. Hem sporcusunun konaklaması, hem saha düzeni, hem buranın sosyal imkanları ve televizyonculuk açısından da şu anda TRT'nin dışında da 9 tane kanal ayrıca yayın yapıyor. Yani burada organizasyon açısından mükemmel bir organizasyon olduğunu söyleyelim ve başta Yücel Yılmaz olmak üzere tüm arkadaşlarına şükranlarımızı arz edelim. Şimdi bu organizasyonla ilgili söyledik. Artık sonuna geldik sayılır. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan noktayı koydular. Finalde güreşecekler. Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu'yu geçti. Yusuf Can Zeybek de doktor raporuyla müsabakayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ali Gürbüz gerçekten burada çok değerli karşılaşmalar yaptı. Ali Gürbüz bence özellikle son 4 haftada büyük bir ivme kaydediyor ve hızla Ali formunu koruyor. Kırkpınar'da da bunu gösterdi. Ve lig güreşinde de gösterdi. Ali Gürbüz bakalım 3. kez baş pehlivanlığı alabilecek mi, onu hep birlikte göreceğiz. Teşekkürler Hüsnü Kaftan. Naçizane benim de ben protestoların damga vurduğunu düşünüyorum. En son Kırkpınar'da 1970'li yıllarda yaşanmış benzer protestolar. Yani 40 yılda bir yaşanacak bir olaya şahitlik ettiğimizi ve bunu da tüm spor camiasına aktardığımızı ve ekibimizle birlikte, ki çok önemli bir yayın birikimine, kültürüne sahip bir ekiple burada yer aldığımızı mutlaka ifade etmem gerekiyor. Doğrusu yüz akı bir yayınla bu gelişmeleri aktardığımızı, anı anına aktardığımızı düşünüyorum. Bu açıdan doğrusu ben müsterihim, rahatım bu açıdan. Faruk'cum sen şimdi burada damga vuran olay dünkü pehlivanların asla sahalarda görmek istemediğimiz olumsuz bir davranışıydı. Naçizane fikrimi devam ettirirsem şunu da söyleyeceğim. Ben olumlu ya da olumsuz bir ifade kullanmadım. Yani germek ya da hayır ben o bakımdan söylemiyorum. Desteklemek manasında söylemiyorum. Ben yayın açısından ve olayın yani her zaman karşılaşılmayacak bir özür dilerim. Bu olay olması açısından söyledim. Kırkpınar'da bu karşılaşıldı. 1975 yılında karşılaşıldı. Orada başaltı pehlivanları yollukları artırılması isteyince oradan eylem yaptılar ve tertip komitesi 1975 yılı Kırkpınar'ını iptal etti. Ve 1979'da bu defa 2 baş pehlivan kura çekme işlemine karşı çıktılar. O nedenle onları da diskalifiye ettiler ve işin garibi bu eylemi yaptıkları için o baş pehlivanlar 3 yıl ceza aldılar. Güreşmeme cezası aldılar. Yani şunu söylemek istiyorum. Türk seyircisi bence futboldan sonra şu anda yağlı güreş seyircisi Türkiye'de en popüler spor dallarımızdan biri. Bu spor dallarını güreş seyircisini kimsenin cezalandırmasına hakkı yok. Hiçbirimiz. Ben pehlivan kardeşlerimin de bu şeyden üzüntü duyduklarını tahmin ediyorum. Onlar da üzülmüşlerdir. Çünkü onları görüyorsunuz. Ali Gürbüz buraya çıktı. Seyirciler bağrına bastı Ali Gürbüz'ü. Bir Orhan Okulu öyle. Diğer bütün pehlivanları hepsini burada bağrılarına bastı. Demek ki Türk yağlı güreş seyircisi, bakın işte şu anda tribünler zınga zınk dolu. Binlerce seyirci var. Yani bu pehlivanlar bunu
Gerçekten Türk seyircisine daha büyük bir ivme kazandırmaları lazım. Onlardan büyük bir destek ve gayret bekliyoruz. Ben de ayrıca güreşler açısından ilk 24'e yerleşme müsabakalarının daha fazla dikkat çekici olacağını düşünüyordum. Öyle bir öngörüm vardı doğrusu. Fakat Abdullah Güngör rol çaldı. Ali Yanatma rol çaldı. Bekir Yücel rol çaldı. Doğru değil mi? Çok doğru. Yıldıra yakın sonuna kadar şansını zorladı. Mustafa Arslan kendisini ilk 24'e attı. Bu dikkat çekici bir detaydı benim için. İlk 24'e yer alması ihtimali yüksek başka başpehlivanlar ama bunun dışında kaldılar. İlk 8'in yine heyecan dolu olması da ayrıca benim için dikkat çekici bir detaydı güreşler açısından. Teknik olarak desteklemek istediğim nokta şu. 2 gün boyunca bakın şu anda ekranlara geldi, işte tam da bu noktadaydı benim söylemek istediğim. Değerli ekibimiz, yağlı güreş pehlivanlar, seyirciler evet olmazsa olmaz ama o ritüeller var ya, el öpme, usta çırak ilişkisini hiçbir gelişi kaçırmadığım gibi bu ritüelleri de usta çırak ilişkisinde el öpmeyi, saygıyı, fair play'in doğuş noktasında hiçbir ayrıntıyı kaçırmadılar teknik arkadaşlarımı bu doğrultuda. Özellikle araca gidip tebrik ettim onları. Kaan önderliğinde tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum. Kaan ve Muratcan yönetmenlerimiz, Kaan İnan ve Muratcan Başbuğ, onların yönetiminde ekibimiz gerçekten yüz akı bir iş çıkardılar. Teşekkür ediyoruz onlara. Genç nesil çünkü bu tür fair play'i, her şey galibiyet üzerine değil, her şey galip gelmek değil, mübah değil. Bu fair play'i de öne çıkarmak, genç nesile örnek olma noktasında. Hatırlarsınız Kırkpınar'da da TRT gene yayını yaptı. Çok farklı. Ve burada Kurtdere'de de aynı özveriyi gösterdi. Ben başta Faruk, Sayın TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı başta olmak üzere TRT'nin spor koordinatörü Hakan Altürk'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlar da tekrar güreşi kendi evine döndürdüler. Onlara da şükranlarımızı sunuyorum. Evet, Makro'dan geliyor bir dakika. Evet. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın Frank Bilgi tarafından güreş anlasını Abdullah Abdülkaş'a film anlasını özel hizmetine takdim ediliyor. Evet, Besne Büyük Boylar 3. Azbelen Amasya Nazlı Mühendisine gelin ama 3. Abi Fesmündes Bey Küçük Bakar 3. Büyük Boy Tamama Safres gelmiş hocam. Büyük Boy Tamama Safres gelmiş. 2. ve şampiyon İstanbul Çakazı Belediyesi'nin teknolojisi Fesmündes Bey'di. Evet, çıkın arkadaşlar. Hocam isteği alabilir miyiz? İsteği. Osman bir de ara ver. Gider. Tamam hocam, tamam. İşte başaltı finali şu anda büyük önem kazanmış durumda. Burada üstünlük sağlayan, rakibine üstünlük sağlayan, zirveyi eline geçirecek. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyon olacak. Dahası baş pehlivanlıkta mücadele etme hakkı elde edecek. Hamza ile birlikte başaltında. Başaltı finali şu anda ekranlarınıza yansıyor. Metin Alparslan Temizci eğer birinci olduğu takdirde, galip geldiği takdirde birinci olarak, Hamza Özkaradeniz ikinci olarak, ama Yıldıray Pala galip geldiği takdirde ikinci olarak baş pehlivanlara terfi edecek. Birinciliği Hamza Özkaradeniz yine almış olacak. Rol çaldım ama ben sözü ustasına bırakalım. Şener Sar'a bırakalım. Bu arada baş pehlivanlık içinde işte
Son hazırlıklar yapılıyor. Biraz sonra final için salavatlanacak ve mücadele başlayacak. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan işte ekranlarınızda. Metin Alparslan, Temizce ve Yıldıray Pala da baş altında birincilik mücadelesi, daha doğrusu baş pehlivanlığa yükselme mücadelesi veriyorlar. Ekranlarınızda sırtı dönük Metin Alparslan Temizce, karşısında Yıldıray Pala var. Bu zorlu mücadelenin de bazı bölümlerin ekranlarınıza yansıtma çabası içerisinde olacağız. Ama kuşkusuz baş pehlivanlık güreşi biraz daha ön planda olacak. Kadına el kalkamaz. Kadına şiddet insanlık suçudur pankartıyla işte jandarmamızın güzide temsilcileri, baş pehlivanlar bu pankartla mesajlarını veriyorlar. Evet, jandarmamıza, baş pehlivanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Evet, değerli gözlemler, değerli konuklarımız, sizin enerji, Türkiye Yalı Güreşi 7. ekranı. 63. geleneksel Kurtdereli Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivanlık final salavatlaması. Öncelikle ben sizlere Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan ekranlarınızda. Hüseyin Gümüşalan geçen yıl finaldeydi. Yusufcan Zeybek kazanmıştı. Hüseyin Gümüşalan bir kez daha finalde. Özellikle bazı detaylı bilgileri baş pehlivanlar sosyal medya hesabından alıyoruz. Çok yararlanıyoruz. Onların aktardığı bilgiye göre son 5 yılda en çok kürsüde yer alma başarısı gösteren, ki bunların 3'ü final, ikisi baş pehlivanlık. Ali Gürbüz son 5 yılda en çok kürsüde Ali Gürbüz oldu. Bunların 3'ünde finaldeydi, ikisini kazanmıştı. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına güreşiyor. Yine bugün burada 664, 665, 666. tarihi geleneksel Elmalı güreşleri altın kemerli güreş ağımız. CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşleri ana sponsorumuz Sayın Tarık Savran adına güreşiyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı. 1988 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahkumu Ali Gürbüz, Antalya Korkuteli Sümerli. Heyecanla beklenen finalde Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan. Faruk, geçtiğimiz yıl Hüseyin Gümüşalan burada final yaptı. Yusufcan Zeybek'le final yaptı.
Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup etti ve Kurtdere'de baş pehlivan oldu. 2023 yılı tarihi Pınar baş pehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan, Kocaeli Karamürsel. Baş pehlivanlarımızın final müsabakasını yönetecek olan günün güreşlerimizin meydan başakları Kocaeli bölgesinden Olgay İnce Hocam ve yine Dadaşlar Diyarı Erzurumlu İzmir bölgesinden Kahraman Şişman hocalarım meydan baş hakem yardımcısı olarak güreşlerimizi yönetecekler. Hocalarımıza bir moral alkışı istiyoruz. Şimdi değerli konuklar, gördüğünüz gibi çok güzel güreşler oldu. Sizden son kez bir moral alkışı istiyorum pehlivanlara. Alkışlar sizden güreşler onlardan. Eğil de kulak ver sesine. Türkiye kefen kimin haddine? Avrupa'dan Çin sesine. Türkiye'den başka Türkiye yoktur. Kavan yaprağı çoktur. Üstünde meyvesi yoktur. Ey yüce Türk milleti sizlere sesleniyorum. Türkiye, Türk'ten başka dost yoktur. Bizler koca Yusufların, Kerem Uçaların, Kurtdere'lerin, Adalı Halil'lerin torunlarıyız. Bizler er meydanlarında sabaha kadar güreş tutup şehit düşen akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu bu sahalarda güreş yapan Atatürk gençliğine, ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan oldum, dinmedim ben. Şehit oldum, ölmedim ben. Bayrak oldum, inmedim ben. Adım Müslüman, soyadım Türkoğlu, Türk'üm ben. Orta Asya'dan gelir bizim kökümüz. Hazreti Peygamberimiz manevi gücümüz. Fatihler, Kanuniler, Mustafa Kemaller yüzümüz. Askeriz bu vatana. Çünkü Türkoğlu Türk'üz. Doğduğumuz yılı sordular. 19 Mayıs 1919 dedim. Yaşadığı yeri sordular. Ölmedi. Türk milletinin kalbinde yaşıyor dedim. Yaptığı icraatları sordular. Büyük Türkiye Cumhuriyeti dedim. Onu bana sordular. Dünyanın kabul ettiği en büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedim. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımıza. O güzel ellerinizi son kez hazırlayın hep beraber. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, plaket törenimiz devam ediyor. Türkiye gelen Baş pehlivanlar salavatlandı. Şimdi peşrev zamanı. Şener Sar bir final daha tamamlandı. Büyük ortada final sonuçlandı. Emre Duman, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü sporcusu bugün burada Kurtdere'de 7. ayakta şampiyon oldu ve kendisini büyük ortaya attı. Yani ilk 4'e girmiş oldu puan sıralamasında ve burada şampiyon, aynı zamanda şampiyon oldu. Tebrik ederiz sporcuyu. Başaltı finali de ayrıca devam ediyor. Metin Alparslan Temizce ile Yıldıray Pala halen mücadelesini sürdürüyorlar. Puanlamaya geçilmiş durumda orada müsabaka. Bunu da ayrıca ifade edelim. Ali Gürbüz ekranlarımızda. Bu arada Faruk Mutkan devletimizin en köklü, en prestijli ve en güçlü kurumu olan TRT'de bu güreşleri anlatıp aktarma noktasında bana güvenen, inanan değerli spor daire başkanım Hakan Altürk'e ve yine en üst kurum amirim olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Tahir Büyükburun'a şahsım adıma, camiam adına teşekkür etmek isterim.
Mücadele biraz sonra başlayacak. Her iki başpehlivan da büyük alkış alıyor. Hangi başpehlivanın daha çok desteklendiğini şu anda biraz görmemiz çok kolay değil. Gençlik Belediye Başkanımız Sayın İsmail Cankul Bey'in öğrenlerini arz ediyorum. Evet, Havran Belediye Başkanımız yok mu? Evet, bu çok gününe olamazlar ya. Başkanım bir şey yapıyoruz. Faruk Hüseyin Gümüşalan 39 yaşında, Kocaeli Karamürsel'de doğdu. Aslen Bosna Herseklidir. Bosna Hersek yağlı güreşlerinde Faruk Akkoyun'u yenmiş ve başpehlivanlığı olmuştu. Ayrıca Ulu Gazi başpehlivanlık güreşlerinde de yine birinci oldu. Kurtdere'de geçtiğimiz yıl burada final yaptı Yusufcan Zeybek'le ama ona kaybetti. Ali Gürbüz'ün 4 Kırkpınar başpehlivanlığı var. Türk yağlı güreşinin önde gelen isimlerinden Ali Gürbüz. Az önce de ifade ettiğim gibi son 5 yılda 3 kez finalde yer aldı Kurtdereli'de. İkisinde başpehlivanlık elde etti. Ali Gürbüz biliyorsun son 6 yıldaki 3. finali oluyor bu. Hüseyin Gümüşalan'ın da üst üste 2. Ali Gürbüz biliyorsun 2011 ve 2012'de Kırkpınar'da başpehlivan oldu. Altın kemere gidiyordu. 2013'te başpehlivan oldu ama bu unvanı geriden alındı ve altın kemeri de geriye alındı. 2019 ve 2021 yıllarında yine Kırkpınar'da başpehlivan oldu. Artık herkes altın kemere gitmeyi beklerken Mehmet Yeşileşil'e yenildi ve altın kemerden oldu 2022'de. Müsabaka başladı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni artık tamamlıyoruz. İlk 24, ilk 8 belli. Kürsünün 3. basamağındakiler Yusufcan Zeybek ve Orhan Okulu. En üst basamakta hangi başpehlivan olacak? Orhan Okulu mu? Hüseyin Gümüşalan mı? Bu sorunun cevabı bekleniyor. Ali Gürbüz mü? Hüseyin Gümüşalan mı? İşte bu sorunun cevabını bekliyoruz. Evet. Uzun soluklu bir final bizi bekliyor olabilir. Tarihi bir final bizi bekliyor olabilir. Çünkü ikisi de performans olarak birbirlerine şu anda çok yakınlar. Çok temkinli başladılar hem Hüseyin hem Ali. İnan ikisinin şu an ne düşündükleri çok merak ediyorum Faruk Mutkan. Stratejik olarak neyi öngörüyorlar, neyi planlıyorlar, neyi tasarlıyorlar?
bir an güreşi bıraktılar. Müthiş bir başaltı finali şu sıralarda devam ediyor. Metin Alparslan Temizce ile Yıldıray Pala arasında. Hani neredeyse baş pehlivanlar kendi güreşlerini bırakıp onların mücadelesini izlemeye başladılar. Orada da kazanan artık baş pehlivanlıkta mücadele etme hakkı elde edecek. Hamza Özkaradeniz'le birlikte önümüzdeki hemen ilk organizasyondan itibaren, ki o da Elmalı. 4. dakikadayız. Gayet temkinliler. Henüz kasnaklara bir hamle yok. Paçalara yok. Ama sanılmasın ki bu böyle devam edecek. Bu arada başaltı finalinin de puanlama bölümünde olduğunu da hatırlatalım. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan final mücadelesi devam ediyor. Erenselerle yokluyorlar. Pek de sert değil aslında. Kasnağa doğru hamle, belki de ilk hamle Ali Gürbüz'den geldi. İşte bu hamleler birbirlerine vermiş oldukları mental mesajlar. Başaltı final özelinde odaklanamadılar daha finale baş pehlivanlar. Bunu açık söyleyeyim Faruk Mutkan. Tam konsantre olamadılar finale. Çünkü bütün güreş severlerin gözü kulağı orada. Onlar da merak ediyorlar haftaya hangi genç baş pehlivan başa çıkacak diye. Sanırım bundan sonra mücadele bittikten sonra güreşin içerisine girecekler. Yine kasnağa doğru hamle. Bu kez yakaladı Ali Gürbüz. Bastırıyor başından. Çok uzun boylu her ikisi de. 1.97 boyunda Ali Gürbüz. 2 metre boyunda Hüseyin Gümüşalan. Çok güçlü her ikisi de. Daha önceki müsabakalarda, sadece bu müsabakalarda Kurtdereli'de izleyecek olsaydınız bile Ali Gürbüz'ün neler yapabileceği açık bir şekilde görülmüştü. Hüseyin Gümüşalan'ın da müsabakaya başladığında ne kadar arzulu, istekli olduğu anlaşılıyor. Burada belki nihayetinde final müsabakası, daha temkinli olabilirler. Evet. Ama bu müsabaka bu şekilde sürmeyecektir. Yalnız hakikaten şimdi kasnağa doğru hamle Hüseyin Gümüşalan'dan geldi. Bu yıl sonu bittiğinde Faruk Mutkan, inan evimde otururken CV Enerji aldığı güreşinin tüm etaplarını tekrar izleyeceğim. Bu yıl çok büyük bir hava kattı. Çok büyük bir heyecan kattı. Belki biraz yorulduk. Sen çok yoruldun ama Atasporumuz güreş adına değdi ama. Şimdi Ali Gürbüz bir an Çangralı neredeyse vuracaktı ama devamı gelmedi. Evet, çok büyük bir sıçrama yaptık. Bu tüm güreş kamuoyu tarafından takdir görmekte. Türk
Başkanımız Sayın Ergin Atalay'ı davetini arz ederek ve pehlivanlara özel ödülünü vermek üzere bugün belediye başkanımız Sayın Kemal Başkan Kasnağı yakaladı bir kez Ali Gürbüz. Dıştan Hüseyin Gümüşalan Kasnağı hamle yaptı ama buna izin vermedi. Şimdi çift el asılıyor. Sökme çabası içinde olacak. Kollarını, ellerini bir an bağladı. Sonrasında da uzaklaştırıyor kendisini. Hem Hüseyin Gümüşalan hem Ali Gürbüz açık vermiyor şu ana kadar. Puanlamaya kadar Hüseyin Gümüşalan'ın güreş taktiği artık aşikar, apaçık ortada. Hiç risk almayacak ama Ali Gürbüz bir ya da iki kez risk alarak Hüseyin Gümüşalan'ı bastırıp sonuca gitmek isteyecektir. Bunu deneyebilir. Ya da puanlamaya doğru güreşi iki tarafta düşünebilir. Faruk, ilk 20 dakikada herhangi bir böyle risk alıcı oyuna girmeleri mümkün değil. Şu anda 20 dakika süresinde birbirlerine taktik olarak hazırlayacaklar. Yani burada nasıl bir taktik yapacaklarına bu 20 dakikadan sonra ortaya çıkabilir. Benim şahsi görüşüm bu. Müthiş bir üstünlük kurma çabası var. Üstünlüğünü kabul ettirme çabası var. İki baş pehlivan da geri adım atmıyor. Ama aynı zamanda son derece dikkatliler. Enselerden baskı uyguluyorlar birbirlerine. Ali Gürbüz işte. Enseden baskı uygulandığında bizde yağlı güreş tabiriyle ense düştüğünde müdafaanız biraz daha zorlaşabiliyor. O enseye baskıları öylesine yapılmış olarak algılamayın lütfen değerli güreş severler. Ensesi düşen güreşinin hem savunması hem hücumu %30 oranında düşmekte ama bu seviyeye gelmiş üst düzey baş pehlivanlar enselerini çok güçlendirirler ki Serhat Gökmen benim abi en güçlü yerim ensemdir. Bu söylemde bulunmuştu bana. Ensesi ve boynu güçlü olmalı bir baş pehlivanın, bir pehlivanın. Bir pehlivanda en büyük özellik ayaklarının, baldırlarının çok sağlam olması ve belinin sağlam olması. Hatırlarsınız Ahmet Taşçı sağ koluyla özellikle dış kazığı vurdu mu rakibinin bu sırt kemiğini çatırdatıyordu. Ve dikkat edin Ahmet Taşçı bütün galibiyetlerinde o dış kazık ve paça oyunuyla almıştı. Tüm pehlivanları kıyaslama içerisinde tutabiliriz ama söz konusu eğer yaşayan efsane Ahmet Taşçı'ysa onu farklı bir yere konumlandırarak ondan örnekler vermek şu anki pehlivanlar ve bundan önceki pehlivanlar özelinde biraz daha seviye sekmeni farklılığı söz konusu. Çünkü o bir efsane. Ama hakikaten pehlivanların kolları, beli, ayakları komple bir güce sahip. Biz tabii ki efsanelerden söz edeceğiz. Geleceğe ne miras bırakacağız? Efsaneleri anlatarak.
onlarla geleceği taşıyacağız. Bakın hep enseden baskı uyguluyor Ali Gürbüz ilk dakikadan itibaren. Kasnak'la daha az uğraşmaya başladı hatta bu bölümde. Hemen söküyor zaten Hüseyin Gümüşalan. Sanki o müsaade etmiyormuş gibi. Halen gücünü birbirine kabul ettirme, üstünlüğünü birbirine kabul ettirme mücadelesi biçiminde devam ediyor. 15. dakikadayız. Final karşılaşması. Ali Gürbüz'ün enseye baskıları halen sürüyor. Bundan hiç vazgeçmedi müsabakanın başından bu yana. Normalde kasnaklara hamlesi hemen dikkat çekecektir. Onu da denedi. Fakat adeta bu defa yöntemin bu olduğuna kanaat getirmiş gibi rakibine üstünlük kurmak için. Peki Hüseyin Gümüşalan onun bu hamlelerinden rahatsızlık duyduğunu öngörüsünde bulunabilir misin Faruk Utkan? Şu ana kadar böyle bir belirti yok. Ama tabii ne kadar süreyle devam edecek? Yükselen o ses ve hatta baş pehlivanların müsabakayı bırakıp başlarını çevirdikleri o an başaltı finalinin tamamlanmasıydı. Metin Alparslan Temizce'yi mağlup etti. Yıldıray Pala büyük sevinç yaşıyor. Doğrusu sırt aşağı getirmesi puanlamada da dikkat çekiyor. Metin büyük üzüntü içinde şu anda er meydanında. İşte o anlar bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Bıraktılar müsabakayı. Onlar da başaltı finalini izliyorlar. İşte bu şekilde Yıldıray Pala rakibinin arkasına geçti. Sırt aşağı indirdi. Müsabakayı kazandı. Hüseyin Gümüşalan'ın oho deyip müsabakadaki o gelişi getiren hamleyi tebrik etmesi de ayrıca dikkat çekiyor. Sonrasında da baş pehlivanlar mücadelelerine devam ediyorlar. Yıldıray Pala sevinç içinde artık o bir baş pehlivan. Artık baş pehlivanlık için mücadele edecek. Hemen önümüzdeki ilk organizasyondan itibaren CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de yine zirvede yer almayı başarıyor. İşte o anlar tekrar ekranlarınıza geliyor. Ali Gürbüz de Hüseyin Gümüşalan da sonucu sanki öngörmüş gibi bıraktılar güreşi izlediler. İşte Hüseyin Gümüşalan ve bu tepki. Ve Ali Gürbüz de yine tebriklerini bakışlarıyla ifade ediyor. Şimdi müsabaka devam ediyor. Artık güreşin içerisine girecek iki baş pehlivan da o noktaya... Akıllarında hiçbir şey kalmadı. Artık sadece kendi müsabakaları. Zaten ilk 20 dakika pek bir şey beklenmiyordu değil mi üstadım? Tabii böyle final elit güreşlerin olduğu yerde 20 dakikada böyle herhangi bir şey beklemek bana göre çok iyimserlik olur.
O anlarda ne kadar güzel yakalandı ekibimize. Bir kez daha tebriklerimizi iletiyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Hayırlı olsun Yıldıray Pala'ya da, kayınbiraderim Hamza Özkaradeniz'e de. Kocaeli, Gölcük, Damlar şu anda herhalde uyumuyordur. Bu akşam onu karşılama töreni hazırlamışlardır. Başiskele Belediyesi olarak. Ama torpil istemez Recep. Yani baştan sona niye yayınlamadık diye soru olabilir hemen. O zaman Hamza Özkaradeniz niye yayınlanmadı diye. Ama hayır Recep öyle torpil istemez. Yıldıray Pala'nın evet sevinç gösterileri halen devam ediyor. Bu arada o da dikkat çekiyor. Büyük sevinç kuşkusuz. Ve o da anons ediliyor aynı zamanda alanda. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan mücadelesi taktik savaşı biçiminde artık devam ediyor. Ben o ense baskılarını Hüseyin Gümüşalan'ın biraz rahatsız ettiğini düşünüyorum. Öyle mi? Evet, sen daha iyi bilirsin. Çünkü oradan kurtulmak için uzaklaşmaya başladı. Eğer rahatsız duymazsan buna müsaade edersin zaten. Bu da pasif kararının işletilmesi anlamına gelebilir her an. Eğer biraz daha uzak tutacak olursa kendisini rakibinden. Ya da geri giderse. Şimdi bu gözle bakalım bir de. Bak. Kol blokajı hemen. Enseye doğru hamleyi yaptığı anda o da hemen hamlesine karşılık veriyor. Ve o hamleyi yapmasına, yani ensesini bastırmasına izin vermiyor. İşte rehberlik böyle bir şey. Recep Tosun, teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ama boynu ağrıyor olabilir, omuzları ağrıyor olabilir, boynu gerçekten zayıf olabilir. Bunu Ali Gürbüz mutlaka test etmiştir. Hüseyin Gümüşalan da bunu biliyordur. Çünkü ya o da taktiği değiştirmiş olması dikkat çekiyor. Yine standart, klasik kasnaklara doğru hamlelerini görmüştük. Ama bundan sanki bir anda vazgeçti ve enseye yöneldi. Bu arada tekrar etmek istiyorum. 10 Eylül Pazar günü Kahramanmaraş'ta Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu faaliyet takviminde Şalvar Türkiye Şampiyonası tertip edilecek. Sayın İbrahim Türkiş ve Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Opur önderliğinde. Dakika geride kaldı. 21. dakikadayız. Şimdi Hüseyin Gümüşalan enseye baskı uygulama çabasında görülüyor. Ali Gürbüz karşısında. Kasnağa doğru yöneldi bir an Ali Gürbüz. Uzak tuttu Hüseyin Gümüşalan rakibini. Kasnağa doğru hamleler ayrıca dikkat çekiyor Ali Gürbüz'de. Uzak tutuyor, uzaklaştırıyor Hüseyin Gümüşalan. O baskıdan rahatsız olduğunu artık herhalde güreş severler de görmüştür. dakikadayız. Ali Gürbüz yapan en büyük özellik Faruk Mutkan. Özellikle finallerde hangi dakikada, hangi sürede, hangi oyunu yapacağı, hangi baskıyı kuracağı, fiziksel, mental olarak nerede hücum yapıp nerede defans yapabileceği, bu havayı en iyi soluyabilen başmeron olduğu için megastar Ali Gürbüz. Finalin havası bambaşka, onu soluyabilmek ve oradan da sonuç alabilmek gerçekten çok bambaşka önemli. Büyük meziyet gerektiriyor. Bunun en iyi örneğini sanırım Manisa Yunus Emre Yurtdağır Meydanı'nda gördük. İsmail Koç karşısında. Üstün gözüken İsmail Koç'u stratejik olarak yapmış olduğu o hücumlarla bir anda sırt aşağı yendi. Bu Ali Gürbüz hakikaten çıplak gözle izlediğiniz en büyük şampiyon isimlerden biri.
Hatırlıyorsun Faruk, geçtiğimiz hafta Yunus Emre'de tahminler yapıldı. %51, %49. Ali Gürbüz o ezberleri bozan bir pehlivan. O nedenle ben böyle oransal bir değerlendirmeyi asla yapmam. Birbirlerine enseye olan baskılarından bir an ikisi de vazgeçti. Dahili uzaklar birbirlerine. Çünkü bilek gücü de gerekli o baskıyı uygulamak Tam için. ben de onu soracaktım. Bilekleri aslında. de yorulur. Hep o aklıma geliyor benim çünkü ya ne olacak ki tutuyor, ne olacak ki itiyor, ne olacak ki çekiyor gibi düşünülebilir. Hayır. Ve hep verdiğim örnektir. Oturduğunuz koltukta bir 5 dakika kenarını bir tutun. Ondan sonrasında kolunuzdaki sertleşmeyi hissedin, görün. Evet, gerçekten de güreşte, yani hem minderde hem yağlı güreşte özellikle dayanıklılık son derece önemli. Patlayıcı güç ayrı, yani sıçrayarak veya zıplayarak yapılan hareketler son derece önemli. Bunun yanında daha durarak yapılan hareketler de ayrıca oradaki güç kazanımı da son derece önemli. Tüm bunlara en iyi seviyede sahip olan sporcular ön plana çıkıyorlar kuşkusuz. Ve onların en iyilerinden ikisi Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son müsabakasında karşı karşıya geliyorlar. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan. Temkinli müsabaka devam ediyor. Rez molası aldılar. Her iki baş pehlivanın da birer ihtarı var ve ilginç bir biçimde bu ihtar alkışla karşılık buldu tribünlerde. Umarım finalde puanlamada özellikle ihtar daralması ile karşı karşıya kalmaz kule hakemleri. Bu vermiş oldukları iki baş pehlivana da vermiş olduk ihtar özelinde. Dikkat çekici bir inisiyatif aldılar gerçekten de. %50-%50 diyebilir miyiz? Kesinlikle %50-%50. Bence kule hakemleri doğru bir karar verdiler. Her iki güreşte de birer pasifite verdiler. Çok ama çok dikkatliler. Birbirlerine yaklaşmakta bile imtina ediyorlar. Temkinliler. Dikkat ediyorlar. Yağlı güreşte hatalanma deriz. İkisinden biri hatalandığında Ali Gürbüz hemen iç kazıktan serptirme yapabilir. Hüseyin Gümüşalan da dış kazık, iç kazık yapabilir. Dolayısıyla çok dikkatler, senin de söylemiş olduğun gibi. Yere inmesini beklemiyorsun galiba. Bu saatten sonra çok zor. Çok zor.
Zaten güreşin böyle kısır döngüye girmiş olması da yere inmedeki tehlike ikisi de öngördüğünden dolayı. Güreşin yere inmesi demek Ali Gürbüz'ün bir anda %99 galibiyete baş pehlivanla uzanıyor olması demek. Karaman Şişman da yaklaştı, uyardı güreşçileri. Kuleyle de konuştuğuna ayrıca dikkat ediyoruz. Gözlerimin bu yönde. Ben birbirlerine çok yaslandıkları kanaatinde değilim. Çünkü ikisi de birbirlerinin kasnaklarını vermiyorlar. Paçalarını uzak tutuyorlar. Dolayısıyla güreşin içerisindeler. Başaltı finali bittikten sonra en azından. Yani takdir edersin ki finalin baskısı da söz konusu. Kendi aralarındaki rekabet söz konusu. Yani Hüseyin Gümüşalan geçtiğimiz yıl finalde kaybetmişti. Bir kez daha kaybetmek istemeyecektir kuşkusuz. Ali Gürbüz bu finali kazandığı takdirde bu yıl yağlı güreş sezonunda en çok birincilik almış başpehlivan olacak. Zaten son 5 yıla dikkat çekici damgasını vurmuş durumda. 4 kürsü, 3 final, 2 birincilikle Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerine. Belki Kırkpınar onun için hayal kırıklığıydı yine. Erken elendi Özkan Yılmaz'a. Bunu telafi etme fırsatı olacaktı tabii. Ayrıca o da bir soru işareti. Bu söylemiş olduklarım pehlivanlar özelinde çok anlamlı. Önümüzdeki yıl selibaşı olacak. Hem Hüseyin Gümüşalan hem Ali Gürbüz. Puanlama saati geldi. 30. dakikaya ulaştık ama puanlama saati olduğu ifade ediliyor. Faruk, ben kronometreyi tuttum. İlk cazgırların tanıtıma başladıkları zaman ben kronometreye bastım ve şimdi 40. dakika doldu. Peki bunun bir kuralı, net bir kuralı yok mu Üstü Kaftan? Kuralı şu, cazgır pehlivanları salarken kronometre çalışır. Ama herhalde kule hakemleri bu kronometreyi cazgırın tanıtımı başladıktan sonra yapıyorlar. Bu da ilginç çünkü yani bazen başka müsabakada da müsabakanın başlamasından itibaren süre tutulduğuna şahit oluyoruz. Tabii bizim de kronometremiz müsabakayla birlikte başladı. Evet, müsabakanın başlamasından bu yana 30 dakika geride kaldı. Ancak puanlama saatinin başladığı duyuruldu. Başpehlivanlık finalinde Ali Gürbüz Hüseyin Gümüşalan karşılaşmasında. İşte Hüseyin Gümüşalan. Her iki başpehlivan da puanlama hazırlıklarını yapıyorlar. Son taktikleri alıyorlar. Gökhan Arıcı hem eniştesi hem de çırağı Hüseyin Gümüşalan'ın çok tecrübeli bir başpehlivan. Bu yıl son yılı Gökhan Arıcı'nın veda etti diyebiliriz artık. Bu yıl son kez güreşti Kurterer Meydanı'nda. Gökhan Arıcı biliyorsunuz minder güreşinden gelen bir pehlivan. Puanlama
bölümü biraz sonra başlayacak. Kısa bir değerlendirme ama çok kısa bir değerlendirme alacağız. Şener Sar'dan. Şener Sar baş pehlivanlık baş altındaki final müsabakasını kısaca değerlendirecek bize. Şimdi Metin Alparslan Temizci ile Yıldıray Pala gerçekten müthiş bir mücadele gösterdi. Müthiş ayaktan yapmış olduğu oyunla sırt aşağı Metin Alparslan Temizci'yi yenerek baş pehlivanlığa yükseldi. Biz kardeşimizi gerçekten tebrik ederiz. Sanki Metin Alparslan Temizci biraz daha müsabakada üstündü ama kazanan Yıldıray Pala gibi oldu. Ne dersin? Yıldıray Pala minder güreşinden gelme, Greco-Romen güreşinden gelme ama serbest de Greco-Romen'i çok iyi yapan bir güreşçi. Milli takımlarda güreş yapmış gençlerde, Türkiye'de dereceli olan bir sporcu. Metin Alparslan Temizci de daha çok yağlı güreş ağırlıklı olduğu için yağlı güreşte puanlama güreşi olduğu sürece gerçekten Yıldıray Pala devam edecektir. Ben sürprizler yapacağını düşünüyorum. Aynı Serdar Yıldırım, Osman Kan gibi baş pehlivanlık güreşlerinde sürpriz isimler, sürpriz maçlar yapacağını düşünüyorum. Teşekkürler Şener Sar. Puanlama bölümü başladı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7. ve son ayağında. Son müsabakada baş pehlivanlık final mücadelesinde Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan karşılaşmasında. İkinci ihtarı alacak ya da aldıracak olan pehlivan burada avantajı sağlayacak ya da dezavantajı sağlayacak. Çünkü çok büyük baskı hissedecek. Dolayısıyla ben ikinci ihtar anonsu duyulduktan sonra pehlivanların mutlaka risk alacağı kanaatindeyim. Bu şekilde akacak bu süreçte. Puanlama bölümünde de ilk bölümde olduğu gibi yine çok dikkatli iki baş pehlivan da. Yavaş akan, pek ritmi olmayan ama aslında dikkatli gözlerin bir şeyler yakalayabileceği bir müsabakaydı. İlk bölümü belki zaman zaman tepki yükselse de yine heyecanlıydı. Aşağı yukarı aynı ritimle devam ediyor. Puanlama bölümü de bu müsabakada şu ana kadar. Evet, birbirlerine baskı uyguladılar normal sürede. Çok da durağan gözükse de. Bu arada davul ve zurnaların da tam bir final, tam bir puanlama havası çaldıklarını da ifade etmek isterim. Kulağa çok çok hoş geliyor. İkisi de en büyük silahları. Faruk'tan göğüs çaprası ve budama. Bu açıları bir an dalma teşebbüsü gösterdi Hüseyin Gümüşalan. Faruk, bu iki fizikte olan kişilerin dalma oyunu yapmaları son derece riskli. Çünkü küçük boylu pehlivan dalmada daha etkili oluyor. Ama uzun boylu pehlivan dalma yaptığı zaman son derece risk alır. O nedenle pek fazla dalma oyunlarını göremeyiz bu iki baş pehlivan. Bence de daldığında ya sonuca gidersin ya da kontra hücum yersin. Çok riskli. Toparlanmaları güç olabiliyor. Kasnaktan hamleler, kasnağa yönelik hamleler Hüseyin Gümüşalan'dan dikkat çekiyor bu arada. O da garanti onlar için. Evet, kasnak ve paça hamleleri. Hüseyin Gümüşalan ilk bölümden daha farklı bir an hareketlendi müsabaka. Yumrukta karşılıyor. Müsabakanın hani en hareketli anlarıydı. Senin de dediğin gibi. O budama açılarını ikisi de arayacak. Faruk Mutkan. Artık güreşin içerisine girdiler. Biraz daha hareketlendi müsabaka. Ama denge halen devam ediyor değil mi? %50. Kesinlikle. Bakalım Ali Gürbüz rakibinin
paçasına yakalayabilecek mi? Onu da arıyor olabilir. Bir kez daha Kastan uzandı. Yine söktü Ali Gürbüz. Bir kez daha budadı. Ama sonuç yok. Yine iyi durdu. Paçaya doğru hamle. Hüseyin Gümüşalan çok hareketli. Karşılığı da iyi oluyor. Alkışlıyor. İşte bu hareketlilik. İkisi de aynı anda silahlarını ateşlediler karşılıklı olarak. Hamleleri söz konusuydu ama boşa çıktı. Ayakta yapılabilecek en etkili oyunlardan bir tanesi de budamalar. Bunu bakalım görebilecek miyiz? Yine kaslı hamle Ali Gürbüz'den geldi. Bir hamlede Hüseyin Gümüşalan'dan. Faruk Lukan. İhtarları düşünmüyorlar bile, biliyor musun? Puana odaklanmışlar ikisi de şu anda. Bu çok önemli bir ayrıntı bence. Çok dikkatliler. Açık arıyorlar. Hata yapanın kaybedeceği anlar. İşte bu anlar. Hücum yapanın da kazandığı anda hatayı olarak atfedebilir miyiz? Anlayamadım. Hücum yapan bir güreşçi göğüs çapraz ya da budamadan sonuca gitti. Diğerinin de hata yaptığını öngörüde bulunabilir miyiz aynı doğrultuda? Her birini hata olarak tanımlamak kolay olmayabilir. Hücum eden için açısından söyleyince. Ya da hücum yiyen açısından. Ama beklemiyor da olabilir. İşte o zaman hata zaten, ama bazen öyle etkili hücumlar çıkabilir ki yani işte savunmanızı yapsanız da. İşte Mustafa Doğan Özkaya'yı nasıl yenmişti Ali Gürbüz? O bir hata kabul edilemezdi orada. Sağlam tutmuştu. Ali Gürbüz'ün başarısı, becerisiydi o. Ama bazen bu müsabaka bana öyle geliyor. Hatalar belirleyici olabiliyor. Hata yapmaktan hata yapmamak için çok dikkatli mücadele ediyorlar şu anda her iki baş pehlivan da. Bunu sormamın nedeni minder güreşinde özellikle belirli bir sürede 1 dakika 30 saniye kadar güreşlerin uyuduğu söylenir. Aslında uymuyorlar, güreşiyorlar ama yani işte o dalgınlık, hiç konsantrasyon dağınıklığı. Ona o şekilde olursa yani zaten geçmiş olsun. Güneşin kendi ritmi var, ona kaptırırsa kendisini. Hani bazen uzun yolda arabayla giderken de aynısı olur ya. Eğer öyle bir noktaya ulaşırsa güreşçi veya herhangi bir dalda sporcu hata yapmaya en yakın olduğu andır. Bir kez daha kaslı hamle. Daha uzun tuttu. Bu hamleler artacak Hüseyin Gümüşalan'dan. Artık yavaş yavaş sabırlar sanki minimum seviyeye doğru inmekte. Hata olarak kastedilebilecek bir durum da ayrıca şu. Şimdi her ikisi de kasnağa hiç kas vermediler, hiç kaptırmadılar. Müsabakanın en başında bir bölüm haricinde evet, kasnağa vermek hata olacaktır. Burada kombine oyunlar yapmak lazım. Ard ardına. Harika. Çok güzel ifade ettiniz üstadım. Kasnağa hamle. Yaylı uzak Hüseyin Gümüşalan. Elense Ali Gürbüz'den. Bir elense daha. Kasnakta Hüseyin Gümüşalan giderek daha uzun tutmaya başladı elini. Rakibinin kasnağında Hüseyin Gümüşalan. Bunlar son derece önemli. Vereceği mesaj açısından son derece önemli. Hedefine ulaşma açısından son derece önemli. İşte bir kez daha. Giderek daha uzun sürüyor. Çekti kendisine doğru. Bu da dikkat çekici bir başka hamleydi. Kasnakları vermemekte ikisi de çok kararlı. Çok.
her şeyin orada başlayıp orada bittiklerini de bildikleri için Dışarıdan senin de söylemiş kasnaklara, olduğun gibi. dışarıdan kasnaklar hamlesi dikkat çekiyor Hüseyin Gümüşalan'ın. İşte bir kez daha ama bir hayli uzak kaldı bu kez. Bu kez dokundurmuyor bile. Ali Gürbüz lenseyle de dengesini bozma çabasındaydı rakibinin. İşte bakın o da içten ulaşıyor. Hüseyin Gümüşalan dıştan, Ali Gürbüz içten. Bu dakikalarda Ali Gürbüz'ün biraz daha arzulu ve istekli olarak çıkışlarını gözlemliyorum. Hüseyin Gümüşalan'ın o budamaya iki kez o çabası onun karşılığını vermiş durumda şu anda. Bir kez daha, bu kez içten Hüseyin kasnağa doğru hamle yaptı. İşte bir budama çabası daha ama bir hayli uzaktı. Havayı budadı adeta. Serhat Kabay, Keselim Ol, Yusuf Sarabaş, Ahmet Arkadan, Yiğit Arkadan, Serhat Dikil, Küçük Orta Küçük Ol, Emine Saygı, Emine Kadar, Yusuf Murat, Muhammed Aleş, Kurtlar Aşar, Murat Hoca, Hüseyin Coşkun, Murat Özkaplan, Küçük Orta Küçük Ol, Yener Çiçeğen, İslam Deli, İlker Yorulmuş, Süleyman Kozoğulları, büyük ortada İlker Ağabey. Kahraman Şişman mücadeleyi düdük çalarak durdurup tekrar başlattı. Yine bu temkinli güreş pek tabii tribünleri dolduran seyircileri şu anda tatmin etmiyor. Bir kez daha hamle kasnağa doğru. Yine uzak tutuyor rakibini kasnağından Ali Gürbüz. Bir kez daha bir an dokundu ama parmaklarını geçiremedi Hüseyin Gümüşalan. Kol blokajı uygulayarak Ali Gürbüz o hamleleri hep boşa çıkarıyor. Tabii bir de şu da var, uyutma dedin ya, kasnağa hamle yapıp bambaşka bir oyun deneyebilir. Bu da beklenebilir. Tabii her ikisinden de. Kesinlikle. Şimdi bir kez daha yakaladı. Bir hayli temkinli, uzak tutuyor Ali Gürbüz kendisini. Budamasına da izin vermiyor. Şimdi yine ensesinden bastırarak karşılık verdi. Ben az önceki anonsun zaruri olduğunu düşünüyorum, kabul ediyorum ama bu tür üst düzey kapışmalarda pehlivanlarımızın insicamını da bozduğu kanaatindeyim. Bunun dışında yapılacak olan anonslarda bu çok çok önemli bir ayrıntı. Az önce CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde tüm boylarda boy atlayanlar ve başpehlivanlıkta Kırkpınar'da doğrudan mücadele edecek başpehlivanların isimleri anons edildi sevgili izleyenler. Evet. Havada bir hayli serinledi. Artık güreşin
çözülebilme noktasında kule hakemlerinin şimdi devreye girmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama ikisine birden mi verecekler? Aynı durumdalar. Yani ilk ihtarlar öyle gelmedi mi mesela? Evet. Yine yapılabilir mi? Sanırım şu anda bunu tartışıyor olabilir kule hakemleri. Olga İnce biraz daha uzaktan takip ediyor müsabakayı. Kahraman Şişman çok daha yakından. Kuleyle teması Olga İnce kuruyor. Kahraman'da da yine, Kahraman Şişman Hoca'da da yine bir telsiz var kuleyle devamlı temas halinde ama şimdi yine hareketlendi müsabaka. Hüseyin Gümüşalan hareketlendirdi. Yine bu dama çabası içerisinde gibi görülüyor. Ali Gürbüz iyi karşıladı. Bu defa enseden çeken Hüseyin Gümüşalan oldu. Ama şu bir gerçek, biri vazgeçecek. Ya dalacak ya da kasnağa artık küçülecek. Yani biri vazgeçecek. Kim vazgeçer bilemem. Hüseyin Gümüşalan herhalde Kırkpınar yarı finalinden ders almıştır İsmail Balaban müsabakasında. Ben ondan beklemiyorum doğrusunu istersen. Ali Gürbüz'den de beklemiyorum. İşini çok tecrübeli çünkü bu finalleri. Evet yani. Dolayısıyla bu böyle bir şekilde devam edecek gibi görülüyor. İkisi de risk alma noktasında eğer bir baskı unsuru olacaksa o da ikinci ihtarlar olacak. Ama erken de vermeme konusunda sabırlılar. Şimdi Ali Gürbüz bu dama çabası içerisindeydi. Hüseyin Gümüşalan uzaklaştırdı kendisini. İçten kasnağa doğru hamle yaptı. Bir an paçaya doğru da yöneldi. İşte o kırılma oralarda olacak Faruk Mutkan. Bunu kim deneyecek? Sonuca mı gidecek? Kontra hücum mu yiyecek? Riskli mi? Çok riskli ama denemek durumundalar. Şimdi küçüldü. Dizleri üzerinde Ali Gürbüz. Dengesi bozuldu bir an. Kasnağı kurtarmak isterken. Ali Gürbüz dengesi bozulduktan sonra Hüseyin Gümüşalan rakibinin üzerine gitmedi ama o da yine temkinli güreşini sürdürüyor anlamına geliyor. Çünkü işte hata olabilirdi belki de. Kasnakta uzun süredir hem de yakaladı Hüseyin Gümüşalan. Bir kez daha sökme çabasında Ali Gürbüz de kasnağa yönelmiş durumda. O içten iki eliyle asıldı. İlk kez bu kadar güçlü yakaladı. Çok avantajlı pozisyonda şu anda Ali Gürbüz. Acaba başka bir hamle gelecek mi bunun arkasından? Koltuk altı. Koltuk altı geçti. Senin de dediğin gibi. Ama tam bir hamle olmadı. İki eliyle çok güçlü yakaladı. Dizleri üzerinde. Hüseyin Gümüşalan hala tam bir karşılık verebilmiş değil. Kasnakları kurtaramıyor. Dıştan kasnağa doğru hamle yaptı ama halen uzanabilmiş değil. Şimdi arkasına geçti. Ali Gürbüz avantajlı pozisyonda ama karşılıyor Hüseyin Gümüşalan. Kaçırdı. Elinde bir sıkıntı yaşıyor bu arada. Çok güçlü yakaladı çünkü. Bütün gücüyle yüklendi. O aradığı açıyı da buldu ama Hüseyin Gümüşalan çok güzel geçmişti arkasına ama çok yani o cüsseden beklenmeyecek o atiklikteki hamle. Müsabaka devam ediyor. Az önceki o atraksiyon biraz daha seviyelerini aşağı doğru çekti Faruk Mutkan. 50 dakikanın en hareketli anlarıydı. Geniş bile gelebilirdi. Puan da çıkabilirdi karşılıklı olarak. Bir kez daha kasnağa, bu kez dıştan hamle. Artık biri kasnaklarını verecek Faruk Mutkan. Gözüken o. Bu Hüseyin Gümüşalan mı olacak? Ali Gürbüz mü? Ali Gürbüz işte kasnağı şu anda yakalamış durumda. Hüseyin Gümüşalan ama iyi bir tutuş var mı? Güçlü tutuş olmalı. Bir kez daha hamlesi. Kasnağı sökmek yerine budadı. Şimdi üstüne gidiyor. Uzak kaldı.
Yine Kasnak'tan. İnanılır gibi değil. Öyle bir Alkış alıyor. Alkış alıyor bu müsabakada, bu bölümler. İşte beklenen anlar belki de buydu. İzleyiciler tarafından. Ben her saniyesinden keyif aldım, rahatlıkla söyleyebilirim. İkisinin de diyaframlarına bakıldığında aynı soluktalar. %50 demiş. Gram oynama yok, gram. Bir Ali Gürbüz, bir Hüseyin Gümüşalan, bir Hüseyin Gümüşalan, bir Ali Gürbüz. Karşılıklı göğüs çaprazları, budamalar ama yine sonuç yok. Bakalım Kasnak ısrarı kimde olacak? Bence Ali Gürbüz Kasnak'a verdiği takdirde neler olabileceğini net bir şekilde gördü. Ama bir kez daha içten yakaladı Kasnak. Dıştan Ali Gürbüz karşılık verme çabasında. Bu da dikkat çekiyor. Kasnak'tan ellerini sökmek yerine o da Kasnak'a doğru yöneliyor. Bu belki de her iki güreşçinin de sonuca gitme açısından artık kararlı olduğunun göstergesi olabilir. Ayrıca ustalık kokuyor. Hem Kasnak'ın uzanırken hem de Kasnak'ı tutmak büyük maharet. Yine Hüseyin Gümüşalan Kasnak'ta sol eliyle bir an yan döndü rakibine. Şimdi Ali Gürbüz asılıyor. O az önceki pozisyona bir kez daha yaklaştı Ali Gürbüz. Acaba bu defa çare sonuç alabilecek mi? Birlikte göreceğiz. Sol koltuk altını deneyebilir. Hüseyin Gümüşalan'ın. Şimdi denedi ama yine sonuç alamadı. Karşılık veriyor. Çok güçlü bir biçimde Hüseyin Gümüşalan. İnanılır gibi. Sanki bir şablon gibi değil mi? Ali Gürbüz'ün bu hamleleri ikinci kez denedi. Bakalım bir kez daha o deneyecek mi? Şimdi karşısına geçme çabasındaydı Hüseyin Gümüşalan. Daldı bir anda. Arkasına geçti. Künde pozisyonu aldı. Hüseyin Gümüşalan mı Ali Gürbüz mü? Hüseyin Gümüşalan aldı çabasında. Maçadan yakalayamadı. Attı. Ali Gürbüz. Ama Ali Gürbüz kılçıkla kazandı. Müthiş bir bitirişti. Bu finale yakıştı. Avantajlı pozisyonda olan Hüseyin Gümüşalan'dı. Künde yapmak istedi ama kılçık oyunu adeta. Havada yetiştirdi Ali Gürbüz. Megastar başpehlivan uzandı. Kılçıklar damga vurdu burada. Tecrübeli güreşçiler arasında da. Tecrübesizin tecrübeliye yaptığı arasında da. Ali Gürbüz o kılçıkla damgayı vurdu. Gerçekten de harika bir bitirişti. Bir anda güreş karıştı. Kündeye dolanan Hüseyin Gümüşalan'ı vazgeçmedi Ali Gürbüz. Toparlandı. Dış kasnağını uzattığında başpehlivanı için umutlandı, o anı yakalamış oldu. Havada kündeden kılçığa doğru evrildi ve net bir galibiyetle Ali Gürbüz başpehlivan Hüseyin Gümüşalan'la tebrik ediyoruz. Son 6 yıldaki 3. başpehlivanlığı oldu. Son 6 yıldaki 3. başpehlivanlığı oldu. Hüseyin Gümüşalan da üst üste 2. kez finalde kaybetti. Bu arada Sayın Muhtar, bu arada Ali Gürbüz günlerin karşılığında ayağınla beraber Künde atarken Hüseyin Gümüşalan aynı zamanda ayağı da Ali'nin içerideydi. Ali, o ayağın yardımıyla zaten sırt aşağı düştü yani. Tam paçayı alamamıştı bir eliyle. Diğer tarafıyla ayağınla beraber iç çangalı çok güzel yaptı orada. Sezonu güzel kapatmak için. Ben ilk kez işte o anlar künde pozisyonu. Ali Gürbüz'ü hep oyun yaparken, sonuca giderken, anlatırken ilk kez kontra bir oyun yaptığını gördük. Künde pozisyonunda Hüseyin Gümüşalan'ı havada kılçık yapmış, havada. O bacakta Evet. Şener Usta'nın ifade ettiği gibi. Katılıyorum, ayak da var içeride Sayın Tosun. Ayağa dikkat edin, bakın şurada. İşte o ayağıyla atıyor aslında hamleyi yapan Ali Gürbüz oluyor. Yani belki kündeyi Hüseyin Gümüşalan attı. Onun inmesiyle Ali Gürbüz sanki hamle yapmış gibi görülüyor ama şu bacakta, içerideki o bacak çok kritik hamle. Sol ayağına da güç almış Ali Gürbüz. O kılçığı yaparken müthiş bir galibiyet elde etti Ali Gürbüz gerçekten de. Hüseyin Gümüşalan'ı finalde mağlup etti. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 7. ayakta başpehlivanlığı elde etti. Şampiyon, ligde şampiyon,
Orhan Okulu şu an üçüncülük kürsüsünde Yusuf Can Zeybek'le birlikte. Finalde Hüseyin Gümüşalan'a, ekranlarınızdaki başpehlivana üstünlük sağladı Ali Gürbüz. Ali Gürbüz, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni 2. sırada tamamlıyor ama 3 başpehlivanlıkla. Bu arada Hüseyin Gümüşalan en çok üçüncülük alan, hep yarı finalde dolayısıyla kaybeden diyoruz ya, en çok daha doğrusu. İstatistik bunu söylüyor. Bu defa da finalde kaybetti. Finalde kaybettiği müsabakaların sayısı eğer yanılmıyorsam 5'e ulaştı. Yani önümüzdeki yıl sanırım kış sezonunda Hüseyin Gümüşalan'ın yarı final ve finallerdeki kaybedişleri masaya yatırılacaktır. Teknik kurmayları, ustaları tarafından. Ben hemen bu bilgiyi, aklımdaki bu bilgiyi notlarımla teyit etmeye çalışıyorum. Hüseyin Gümüşalan, düzeltiyorum, 4. finali kaybetti. Toplamda 6. finali oldu bu yıl. 2 birinciliği, 4 ikinciliği var. Hüseyin Gümüşalan'da kündeyi denemesi, o riski alması Ali Gürbüz'e karşı yine aceleci davrandığını düşünebilir misin? Kendi de yarı finalini hatırla. Biraz daha temkinli olunabilirdi. Kündeyi boşaltıp uzaklaşabilirdi. Ama demek ki çok inandı. Ali Gürbüz kündeleriyle tanınan başpehlivan ama Hüseyin Gümüşalan bunu yapmaya çalışırken olmadı. İşte kündeyi atarken, yıllardır hep künde atan Ali Gürbüz nerede nasıl kılçık yapılacağını da çok iyi test etti burada. Şener Sar'ın da katkılarını için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben şurada bir şey yapmak istiyorum Ali Gürbüz'le alakalı. Ali Gürbüz güreş yaparken yeniş oyunlarında genelde ayağını hep kullanıyor. Bakın, paçayla kazıkla aldığı zaman ayağın yardımıyla aşırtıyor rakibini. Yani bunu zaten yapıyor diyorsun. Bunu yapıyor. Ali Gürbüz'ün bu elinde olan bir şey. Hüseyin Gümüşalan'ın en büyük silahı rakibini budayarak göğüs çaprazından yere indirmek, bastırmak ve bu şekilde galip gelmek. Tabii ki burada kündede kendisinde bir özgüven vardı. Bu özgüvenle hareket etti. Aslında olması gereken şu: künde pozisyonunu aldığın zaman rakibin ayağın içerideyse oyunu bırak denir. Biz talebelerimize, öğrencilerimize onu söyleriz Sayın Mutkan. Yani aldığımız zaman kündeye ayak rakibin içerideyse kündeyi bırak, atma deriz. Evet, üçüncülük kupaları, ikincilik kupası ve birincilik kupası. İşte Ali Gürbüz kupasını eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan alıyor. Ve altın kemeri de o takdim ediyor. Güzel bir estantane. Bu arada güvercinleri saldılar kürsüde, sporcular. Güzel bir estantane oldu. Keşke ekrana da yansıtılacak biçimde olsaydı o estantane. Ama olmadı. Tabii ki. Gerçekten bu sezon 7 ayaklı CV Enerji Güreş Ligi'nde gerçekten sporcular çok büyük mücadele ettiler. Bütün güçlerini verdiler. Gerçekten bu 5-6 aylık bir süreç içinde devam aynı formu tutmak, aynı formu yerinde kalmak çok zor bir şey. Sporcu için, antrenör için, işte aileleri için çok büyük bir mücadele veriyorlar, destek veriyorlar. Ben hepsini burada hem antrenörleri hem sporcuları tebrik ediyorum yürekten. O aileleri, anneleri, babaları, eşleri gerçekten yapmış olduğu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de teşekkürü size ediyorum Şener Sar. Katkılarınız için, özellikle alt boylardaki katkılarınız için çok çok teşekkürler. Rehber oldunuz bize CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi yayınlarımızda. Çok teşekkürler. Üstadımız Hüsnü Kaftan'a teşekkür ediyoruz. Elbette ki büyüklüğüyle, bilgeliğiyle, yerinde müdahaleleriyle bizlere ışık tuttu. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Recep Tosun, sana da özel teşekkürlerimizi Ben teşekkür ederim. Harika bir partnerlik yaptın. CV Enerji... Çok sağ olasın gerçekten. Kendimi çok rahat hissettim hep seninle birlikteyken. Bunun için de ayrıca teşekkürler. Sezon başından beri bana inandın.
Her daim yanımdaydın. Gönülden teşekkür ediyorum. Ekranları başında güreş severlere de mutlu akşamlar diliyorum. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki son yayınımızdı bu. Son müsabakamızdı bu. Tüm ekip arkadaşlarım adına sporun her rengiyle sizlere birlikte olmayı dilediğimizi iletmek istiyorum. Ben Faruk Mutkan, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir pazar akşamı geçirmenizi diliyorum. Mehmet Yeşileş'in arasında güreş Recep Kara'ya doğru yükselmeye başladı. Eğer oradan koltuk altı tekrarlarsa tekrarladı. Bastırabilir. Kafayı sokup bastırdı, blok etti.